Ben geldim. Merhabalar. Böreklerimizi aldık, gidiyoruz. Suvlaki'ye gidiyoruz. Sesleri çıkarmıyorduk. Oha yani. 100 grama 253 kaloriymiş. Tek başıma bir günde bitirdim. Ben doymam. Evet, bu ekmek gerçekten çok güzel. Muazzam bir tavuk var. Suyla yapılmış, hiç sevmem. Sicilya fıstığına da ayıp etmişim. Buradan tüm Sicilya halkından özür diliyorum. Bunu yemen lazım. Yemeyeceğim. Sıradaki durağımız ne? Bakacağız. Göreceğiz. Atina'dan hepinize merhaba. Çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün daha önceki videolarda konuk olan eşimle beraber video çekiyoruz. O kadar çok mesaj geldi ki hakikaten beraber video çekin diye en sonunda karar verdik ve bir yurt dışı gezisi yapalım dedik. Atina'ya geldik. Evet, çok istemişsiniz. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Teşekkür ediyorum öncelikle herkese. Senin Çok hepsini isteyen okudum. derken 3 kişi falan. Yok, adaletli yorumlarından dolayı çok kişi beğenmiş seni. Neredeyse 600'ün üzerinde yorum vardı herhalde Alexandropoli rehberinde. Şimdi de Atina rehberi kısmet oldu. Bundan sonrakilerde de birazcık böyle farklı ülkelere gideriz artık, değil mi? Sen benim yargı dağıtmama okeysen ben uyarım yani. Tabii ki okeyim, her zaman. Biliyorum ki çok fazla kişi merak ediyor. Atina'da ne yenir, nerede gezilir, nerede konaklanır? Tülin'le beraber çekeceğiz. Hiç merak etmeyin, bu videoyu izlerken her şeyi öğreneceksiniz. Ama yarın da buradaki bir takipçimle beraber bir video yapıyorum. Onunla da sürpriz bir video gelecek. İlerleyen süreçte onu da yayınlamış olacağız. Burada hayat nasıl, yaşam nasıl onu da göstermiş olacağız. Nerelere gideceğiz? Nerelere bugün gideceğiz? hiç bilmiyorum ama bugün klasik olacak galiba. Bugün biraz doğaçlama gelişecek. Yani Nasıl doğaçlama? Ama Yani- buranın daha çok bilinenlerini mi çekeceğiz şimdi? evet, bugün biraz bilinenleri çekeceğiz. Yarın ben takipçimle beraber burada yaşadığı için biraz daha bilinmeyenlerini çekeceğiz. Lokal yerlere. Evet, lokal yerlere gideceğiz. Siz O şeye yüzden gidersiniz. Sakatat. güzel olacak. Sakatat mı? İşte Ben öyle çok severim. şeyler var ya. Kanalda var Sakatat rehberi, izlensin. Evet. Şimdi şöyle söylemek lazım. Biliyorsunuz ki YouTube'da yeme içme konusunda 22 farklı dilde altyazı yapıyoruz. Bundan dolayı da yurt dışından çok fazla izleyicimiz var. Artık Endonezya'dan, hatta Fransa'dan çok fazla yorum almaya başladık. Özellikle Endonezya'dan. Evet, aynen öyle. Endonezya Jakarta. yorumlar geliyor. Evet, aynen. Aa. Çok enteresan. Hatta bir şey söyleyeyim sana. İngilizceden hemen sonra en çok izlenen dil, YouTube'da altyazı olarak izlenen dil Endonezya. Aa. O yüzden selam söylerim buradan Endonezya'ya. Jakarta selam. Altyazılı olarak izliyor. Şimdi bir de şöyle bir durum da var. İtalya'dan izliyorsan başlık ve açıklama İtalyanca başlıyor. Altyazı Evet. İtalyanca başlıyor. O yüzden bunu Türkiye'de sağlayabilen, hatta dünyada bu kadar fazla dil sağlayabilen yemek kanalları neredeyse yok. Bir elin Ama, parmağını geçmez. Senin konseptin tam uzak doğulara uygun zaten. Onlar böyle bir şey oturup izlemeyi seviyor ya yemek Evet. yerken. Sen de öylesin. Tabii ben uzak doğulu muyum yoksa? Hayır ama- Ben de seviyorum. Ben de onları izliyorum. Ama ben uzak doğudan kastım izliyorum. Kore. Japonya, Kore. Biz şimdi ilk durağımıza doğru yola çıkıyoruz. Yavaş yavaş yürüyeceğiz. Bir börekçiye gidiyoruz. Sadece lokallerin gittiği bir yer ve çok güzel börek yapıyor bence. Çünkü burada yaşayan arkadaşlarım özellikle tavsiye ediyorlar. Anlata anlata bitiremediler. Merakımızdan artık oraya gidelim dedik. Videoda ilk orayı göstereceğiz. Video başlarken ne yapıyorlar? Kanalımız mı? Üstlendi. Tabii senin de kanalın aynı zamanda. Kanala abone olmayı ve ne diyeceğim? Hype'lamayı Söyle bakayım. unutmasınlar. Beğenmeyi ve hype'lamayı. Beğenmeyi ve hype'lamayı unutmayın. Hype butonu beğendikten hemen sonra altta çıkıyor bu arada. Ve telefondan çıkıyor sadece. Aa. Evet, yani Ha. televizyonda çıkmıyor. iPad'den falan çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Ben iPad'den yapıyorum. Hype yapabiliyor musun? Evet. Ben iPad'den açıyorum çünkü bazen. Ama acaba ilk telefondan mı açıyorum? Buraları bilmiyorum. Neyse. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza. Yine kanalımız dedim. Pardon. Kanala abone olmayı, Kanalımız ya bu arada. Öyle Ve- diyebilirsin. beğenmeyi ve hype'lamayı unutmayın. Hype butonu beğen butonunun hemen aşağısında arkadaşlar. Evet. Ben hep yapıyorum valla. Direkt Onur video attığında direkt hype'a basıyorum. Çok Süper. kolay bir şey yani. Süpersin. Bunu atlamayalım mümkünse. Siz de süpersiniz. Çok teşekkür ederiz. O zaman Atina Lezzet Rehberi başlıyor. Teşekkürler. Hadi oraya. Bakayım mı kendine? Gidecek. Şimdi ilk durağımız olan Akademiko. İlk durağımız olan Makedonyakon'a geldik. Aa bir dakika ben açılış yapayım. Yap. İlk durağımıza geldik de Makedonyakon'a geldik de. Makedemiko. Makedonyakon. Makedon'un yeri. Makedeniko. Makedonikon. Herkese tekrar merhaba. İlk durağımız olan Makademiko.
Bu Kuzey Yunanistan yani Selanik taraflarından geliyor buranın sahipleri. 1974'ten beri açıklar. 51 sene. Yani şöyle söylemek lazım. Buranın eski halkın geldiği börekçilerinden bir tanesi. Oturma yeri yok. Al git şeklinde. Biz de şimdi paketimizi alacağız. Neli yiyeceğiz? Peynirli ve kremalı. Peynirli kremalı her zaman. Tülin Hanım'ın değişmez hiçbir zaman. Peynirli kremalımızı alacağız. Bir parka gideceğiz. Orada bir tadına bakacağız. Ardından sıradaki durağa devam edeceğiz. Biraz hızlı bir tur olacak. Şimdi arka taraftaki kuyruk bitsin. Sıra bize gelsin. Hemen börekleri alalım. Böreklerimizi aldık, gidiyoruz. Evet. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Bayağıdır börek yemiyoruz. Aynen. Kaç, bir ay oldu mu? Biz- Bir aydır diyetteyim. Sırf bugün için. Yo. Parkta kendimize bir yer bulduk. Böreklerimizi de yanımıza aldık. Şimdi ilk sen başla istiyorsan. Birlikte yiyelim. Birlikte yiyelim. O zaman ben şunu aldım. Bu ne değilmiş? Dur, peçete vereyim sana. Yalnız hamur inanılmaz gözüküyor. Kıyır kıyır. Bu üzerimize Bir de dökülecek bir şey. bekledi. Aynen. Yes. Aldın mı? Aldım canım. Deniyor muyuz? Evet. Hadi bakalım. Beklemese çıtır çıtır olacakmış. Yağlı bir börek. Yani üst kısmı yağlı. Tadı güzel. Peyniri çok güzel ve kat kat. Farkında Beğendim. mısın? Ben de beğendim. Bu Pisiri'de yemiştik daha önce burada. Yunanistan'da. Atina'da. Ondan daha iyi bence. Bu yine şey işte o Kürt böreğinin şeyi gibi. Katları gibi. Evet. Biraz daha kat kat börek. Kalın. Aynen. Doğru. Ama hamur değil. Güzel börek ama beğendim. Peyniri zaten boğaza takılmıyor yine. Yumuşacık Yok. ve tuzsuz. Güzel. Evet. Lezzetli. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Bu tüm Yunanistan'da yediğim börekler içinde en iyilerden biri. İlk üçe koyarım. Çünkü yağ oranı, tuz oranı ve hamurun gevrekliği çok güzel. Çok iddialı konuştum bence. Ama öyle değil mi? Bilmiyorum, o kadar değil bence. Hangisi daha iyi olabilir mesela? Peynirli de mi? Ama hepsinin farklı hayatım. Bilmiyorum ki şu an. Bence hepsinin şeyi farklı. Şimdi yani bu börek tarzında olanı unuttum. Bir yerde böyle denemiştik. Neresiydi orası, daha demin dedin? Pisiri. Onunla bunu kıyaslamam lazım. Evet. Tutsana, benim kolum yoruldu. Şu kamerayı koyayım bir. Al, bu çok olanı sana vereyim. Sana Teşekkür ederim. torpil geçtim. Sağ ol. Şimdi daha rahat yiyeceğim. Elimde kamera da yok. Lezzetli ya. Lezzetli ve ıslak ıslak içi de. Peynirden dolayı. Evet. Bitirecek misin? Yok. Bence de. Tadına baktık, güzel. Şimdi kremalı. Daha ilk durak. Karnımızı doyurmayalım. Şöyle. Köşe. Köşe mi denk geldi? Köşe sevmem. Sevmez misin? Hiç sevmem. Ee, Sen seversin. Köşeye bayılırım ben, ver. Köşe her zaman daha çıtıdır. Ama şey çok iyi bakın. Evet. Hamur bu şekilde. Milföyümsü bu. Evet ama Yağlı bayağı. Yunanistan'daki hamurlar milföy hamuru gibi. Bu biraz daha Selanik usulü. Yani Makedonya dedikleri aslında Kuzey Yunanistan oluyor. Selanik bölgesi. Orada birazcık daha hamuru bu şekilde el yapımı yapıyorlar. Buranın özelliği zaten el yapımı açmaları. Yani her şeyi gerdirerek aynı bizim Evet. katmer gibi yapıyorlar. Niye o kadar ciddisin? Dinliyorum seni, bilgilendirmelerini. Peki. Hadi. Bunun içine şey döktü. Üstüne değil. Kremalı bu. Pudra şekeriyle tarçını içine döktü açık. Evet, böreğin içini açtı. İçine tarçını ve şekerini, pudra şekerini koydu. Her zaman üzerine koyuyorlar Yunanistan'da. Ben ilk defa burada içine koyduklarını gördüm ve bence daha iyi. Çünkü yemesi daha kolay, Evet. dağılmıyor. Bir de benim boğazıma kaçar ya hep öyle. Hem öyle hem de üzerine koyduğu zaman üzerine batıyor yani. Şimdi üst kısmında olsaydı her yerimiz rüzgardan pende uçuşmuştu. Bu şekilde daha iyi. Bu kevrekidis. Kevrekidis miydi orası? Kevrekediz. Kevrekidis şey kıvamında. Güzel İçi. yani. Beğendin. İçinin muhallebisi falan. Kesinlikle lezzetli. Bu güzel. Gerçekten güzel. Ama ben en iyi diyemiyorum. Ben iddialı konuşamıyorum galiba ya. Ben peynirli börek için en iyilerden bir tanesi dedim. en Hayır, iyisi ben demedim. genel iddialı hayatımda iddialı konuşamıyorum. Ama ben Yunanistan'da yediğim börek sayısı zaten aşağı yukarı 40-50'dir yani. Evet. Her yerde yedim neredeyse. Bu tarzda bulmak çok kolay olmuyor. Beni ezikledin biraz galiba. Hayır yani ben daha önceden başka şehirlere de gittim diye söylüyorum hayatım. Eziklemem seni asla. Hem beni misafir ediyorsun hem bedavadan çalıştırıyorsun. Evet. Bedavadan değil, yarın bir alışveriş yaparız sana. Bunları yarım bıraktık. Ben şimdi bir fişe bakayım ne kadar ödemişiz. Böreğin tanesi 2.20'ymiş. Biz bir böreği ikiye böldürdük. Yani
2 tane porsiyon var burada. Toplam 4.40. Abi biraz ters de. Evet. Half istedim, yapmıyoruz öyle dedi. Yarım yapmıyoruz dedi. Ama çok temiz bir yerde. Şimdi hakkını yemeyeyim. Eldiveniyle falan dokunuyor ya her şeye, sonra kağıtla alıyor eldiven Evet. olmasına rağmen. Ben mesela para vereceğim. Uzattım parayı. Şuraya koy diyor. Eldivenle tutmuyor işte onu. Yok. Genelde bu olmaz ya pek Yunanistan'da. Aynen. Tatlıyı da. Bir de tablacı aslında. Yani arabası var. O arabanın içinde börekleri bekletiyor. O da sıcak tutuyor bu arada. Alttan ısıtması da var. Evet. Ve her seferinde böyle kesip gelenlere istiyorsa bölüyor, istemezse bütün olarak veriyor. Bence böyle bölerek de güzel paylaşımlık Evet. oluyor. Biz buradan gitmeden bir tane daha yeriz orada Yunanistan'dan. Otelin karşısında zaten. Aynen, bizim otelimizin karşısında. Otelimiz de Airio, değil mi? Ayırıyor. Airio isminde. Birazcık sıkıntılar çektik sabah saatlerinde ama olsun. Bulunduğumuz lokasyon güzel gene. Güne 1-0 yenik başladık. Elektrik gitti, su gitti. Yani başka olabilecek başka bir şey yok zaten. Neyse Allah'tan ütülemiştik. Allah'tan her şeyimizi Tülina'nın halletmiştik. saçlarını yapmıştı. Sıkıntımız yok yani. Peki bundan sonraki duraklarda biraz da... Arkada koptu. Ne oldu? Saç önemli diyorum sana, bakıp sen de duymadın. Duymadım. Allah'tan duymadım. Peki o zaman sonraki durakta görüşürüz. Sıradaki durağımız ne? Bakacağız. Göreceğiz. Bana her şey sürprizli bugün. Evet, Tülin sürpriz Hiç yapıyorum. bilmiyorum. Çok ani gelişti bu seyahat. Bayağı bir saatte falan valiz hazırlayıp Valiz gelmiş hazırladık gibi ama oldum. ütülemedik bile yani. Burada ütüledik. Evet. Bazen de böyle gerekir, ne yapalım. Bence de. Plansızlık her zaman daha iyi. Ben pek sevmem ama sen bayılırsın son dakika abi. Her şeyi son dakika. Adam şeyden Ben besleniyor. son dakika değil. Ben bir dakika. Ben Hayır, çok sen planlıyımdır. o Bir dakika. Heyecanlı Öyle ve yansıtmışlar. stresi çok Hayır. Tamam, genel planlısındır, yazarsın falan ama genel olarak hazırlığını o son dakikaya bırakmak zorundasın. Sen öyle bir insansın. Ama ben kafamı çalıştırıyorum o anda. O ana kadar düşünüyorum. O adrenalini Kararı yaşaman. veriyorum ve kararı verdikten sonra uyguluyorum. Genellikle öyle oluyor. Yetişebilme adrenalini senin yaşıyor olman lazım. O seni besleyen bir şey bence Kesinlikle. hayatta. Kesinlikle öyle. İtiraf ediyor. Ben hiç öyle biri değilimdir mesela ya. Mesela video yayına girecek 2 saat öncesinde yüklüyoruz. Yani YouTube'da bir şey olsa, He, sıkıntı olsa geçmiş gitti. olsun tabii. Hiç tarzım değil mesela benim. Neyse olsun. Şimdi burada Le Greca diye bir yer var. Daha öncesinde dondurma yemiştik burada. Hatırladın mı? Evet, bergamotlu mu? Evet, bergamotlu dondurma yemiştik. Güzel bir yer. Hatta şöyle göstereyim. Katkısız dondurma yapıyorlar. Hemen arkamızdaki yer. Çok güzeldir. Ve özelliği şu. Yunanistan'daki mesela Sakız Adası'ndan sakız geliyor, ona dondurma yapıyorlar. Veya işte lavanta geliyor, o lavantaya dondurma yapıyorlar. Katkısız dondurma yapıyorlar. Evet. En önemli özelliği o. Ricottalı, böyle çok güzel peynirlerle yaptıkları dondurmalar da var. Sorbe de vardı. Sorbe de yemiştin sen, hatırlıyor musun? Sorbe de yemiştim. Güzeldi. Ve özellikle söyleyebileceğim, brioche ekmek arasına, onu ısıtıp arasına dondurma koyuyorlar. Bazen o çok güzel oluyor. Ben ondan İtalya yemiştim. style. Aynen, İtalya style. Şeyde her yerde olmaz o brioche. Çok mantıklı ya. Ben önceden poğaça arası dondurma yiyordum. Özür dilerim, açmayla yiyordum. Açmayla dondurma mı yedin? Evet. Allah Allah. Evet, bence kesinlikle ben küçüklükten gurmeyim. Çok güzel oluyor. Nerede yedin onu sen? Kastamonu'da, Kastamonu'da. Abana'da. Vay arkadaş ya. Neyse, geçen Kastamonu değilim, Abanalıyım dedim diye bir yorum gelmişti. Kızmışlar Neden? sana. Kızılacak bir şey yok ki. Kastamonu ile Abana çok farklı yerler. Abana deniz kenarı, tatil yöresi. Kastamonu merkez ve Sınırları nerede peki? Kastamonu değil mi? Kastamonu'da. Ama Kastamonu'yu hiç bilmiyorum ki ben. Kastamonluyum demek garip geliyor o yüzden. Tamam. Arada 2,5 saat fark var falan Ben o böyle. zaman soranlara İstanbul'da değilim, hani Etiler'deyim mi diyeyim yani? Aynı şey oluyor. Ha? Ha, doğru söylüyorsun. Hadi devam edelim. Mantıklı geldi bu bana şu an. Gideceğimiz yer aslında şurada, bak ileride. 72 saat diye bir yer. Ama diğer yeri, yani şubesi hemen karşımızda yer alıyor. Ergon House diye bir yer. Birçok kişi biliyordur. Yunanistan'daki çekilen bütün videolarda Ergon House mutlaka olur. Çünkü burayı şu yönden değerlendirmek lazım. Hem otel, hem kahvaltı yapılabiliyor, hem market. Market olmasının verdiği avantajlar, bir de yemek de yiyebiliyorsunuz tabii ki. O da güzel bir şey. Evet, içi çok tatlı böyle şey. Yüksek tavanlı, market çok güzel, Buranın- sıcak bir yer. Sevdiğim yönü şu, Yunanistan'daki birçok adada üretilen peynirler, şarküteri ürünleri hepsi burada var. Böyle küçücük bir ada bile olsa orada üretilen peynirler, sadece bir ailenin ürettiği peynirler oluyor böyle. Yani çok fazla yerde bulunmayan peynirler oluyor. Onlar da burada bulunabiliyor. Size de bayağı tattırıyorlar böyle. Her geldiğinde böyle 300 grama yakın böyle peynir deniyorum.
yarım kilosunu alıp çıkıyorum sonra. Maşallah. Evet ama çok güzel peynirler var. Özellikle keçi peynirleri çok güzel. İstiyorsan bir hızlı tur Buralarda yapalım. keçi peyniri çok güzel oluyor zaten. Daha hafif oluyor. Evet. Ağır ol. Bir de karıştırıyor. Bunlar saf keçi kullanmıyor galiba. Paçal yapıyor. O ne demek? Paçal karıştırmak işte 2-3 peynir, Ha, 2-3 süt yeni bir şeyler arada. öğreniyorum. Evet, öğreniyorsun. Güzel oluyor. Öğrenen birçok kişi var. Bu kanal her şeyi öğretmeye yönelik çok güzel bir kanal. Peki. Teşekkürler. Peki o zaman Ergonauts'a girelim. Bir hızlı tur atalım. Ardından Evet. hemen yan taraftaki 72 saate gidelim. Orada Biz bugün Ergonauts'ta yemeyeceğiz. 72 saatte yiyeceğiz. Evet, daha öncesinde Ergonauts'ta da bir kahvaltı yapmıştık. O da güzeldi. Ya güzeldi ama 72 saat aşırı tatlı ve gerçekten tam bakery bölümü orası değil mi? Evet. Böyle ne pizza. Direkt bakery. Evet ve 72 saat mayalıyorlar. En önemli Evet. özelliği o. Öğlen 12-1 gibi pizzaları çıkmaya başlıyor. O pizzalardan da yemiştik hatırlıyorsan. Öf, çok iyiydi. güzel. Yani Kruvasanlar da çok iyi, ekmekler çok iyi. bak Antep fıstıklı kruvasan. Yer miyiz? Yeriz. Yeriz tamam. Antep fıstıklı kruvasan yiyeceğiz. Önce bir Ergonauts'u gezelim hızlıca. Ardından oradayız. Evet, şimdi sen bizim evde niye bundan yok diyebileceğin şeyler var mı burada? Çok, çok var. Peynirleri göstereyim ileride. Bak mesela buradaki peynirler çok güzel. Damla sakızlı peynir bile var, öyle söyleyeyim. Ama yani her geldiğimde mutlaka birkaç tane peynir deniyorum. Moduma göre hangisini seviyorsam onu yiyorum. Denemek ister misin? Yok ya, şu an Denemeyelim, biz de denemeyelim. yarın şişirir. dönerken geliriz. Ama benim favorim her zaman pesto Gouda ya. Evet, Hiç üzmez. evet. Her şeyle bir de çok güzel olmuyor mu? Kesinlikle her şey yiyor. Pestoyu gerçekten seviyorum ben. Evet. Mesela bak arka tarafta yemek yiyorlar insanlar. Orası da oturup buradaki peynirleri tadabileceğiniz veya işte yemekleri tadabileceğiniz bir alan. Şeyi Şöyle- çok keyifli. Şunlar ne hayatım? Onlar maket. Pastırma, sucuk. Pastırma burada da çok fazla var. Yani şöyle bakayım bir. Görebiliyor muyuz? Şu muhtemelen pastırma, evet. Hatta fümeler, Bu mu yazıyor? antrikotlar. Ama İngilizcesi yazmıyor. Güzel etler var kısaca. İçki almak isterseniz onlar da var. Hatta buradan deneyebileceğiniz, böyle bardak olarak deneyebileceğiniz bir alan Şu da var. pastırma bak. Evet, bu Miran bu arada çok güzel bir yerdir. Burada Atina'da mağazaları var. Oradan da gidip alabilirsiniz taze taze. Pastırmanın dışı öyle mi oluyor maketi? Maketini böyle yapmışlar. Dışı da öyle oluyor demek ki bak burada da öyle. Yani evet benziyor. Aynen benziyor. Yalnız Kastamonu'nunki bir ayrıdır. Aynen, Kastamonu pastırması. Bu kadar da memleketçi değilim aslında. Niye? Kastamonu pastırması özeldir, evet. Şimdi burada mağazada alışveriş yapmıyoruz değil mi? Yapmıyoruz. Elimizi dolduramayız ama zaten evimiz o kadar dolu ki. Beyefendi seviyormuş alışveriş yapmayı. Peki o zaman buradan yavaş yavaş diğer kahvaltımıza doğru gidelim. Evet. Ne yapıyorduk? Antep fıstıklı. Hatta Antep fıstığı değil. O da fıstıklı diyorlar. Antep fıstığı olmuyor maalesef. Pistachio. Pistachiyolu kruvasan yemeye gidiyoruz. Otelde burası. Üst taraf. Evet, ne seçiyoruz? Sen benim için fark etmiyor. Ve kruvasan. Fıstıklı kruvasan. Ondan mı yiyeceksin? Evet. Tuzlu tatlı. O zaman direkt tatlı yapacağız. Tatlı yapacağız. Bir tane de işte cinnamon roll ya da çilekli Diğerinden. milföy. Çilekliden. Ahududulu monkey bread diyorlar herhalde bunlar ona. Croissant with pistachio. One pistachio. Yeah. Coffee something? Yes. For me nothing. For me americano. Thank you. Doğru sipariş verebildik en sonunda. Sularımızı koyalım. Burada Yine İngilizcemi eleştirirler ama. herkes kendine baksın öncelikle. Herkes kendine baksın. Ben bu suyu içemiyorum. Niye? Ha, doldurulmuş su sevmiyorsun. Hiç hoşuma gitmiyor. Türkiye'de ben de içmiyorum. Ama burada içiyorum. Evet, sudan korkuyorum ben ya. Zehirlenme olasılığı Çok yüksek. korkuyorum. Ama Yunanistan'da işte Avrupa'da özellikle olmaz. Evet, küçükken dizanteri olmuştum ben. Aa. 10 yaşında. Evet, Bilmiyorum bir de mesela. sağlık derslerinde sadece dizanteri, tifo bir şeyden vardı. Söylerler merak etme yorum. Neydi? Onu anlatıyorlardı ya. Yani ben 91'liyim. O zamanlar onu anlatıyorlardı. Salgın hastalıklar diye. Arkadaşlarım bana ölecek gözüyle bakıyor. Burası Ergonauts'un yan kuruluşu. Kahvaltı mekanı. Öğleden sonra da pizzaları çıkartıyorlar. Çok güzel ürünleri var. Sabahları güzel kahvaltı yapabileceğiniz böyle tost kahvaltı, yumurtalı kahvaltıları var. İskandinav tarzı şeyleri de var. Evet, aynen öyle. Tam tarzı öyle değil mi? Bakery. Evet, evet. Bakery.
Baker'ı. Bakery. Şimdi nereden başlıyoruz ona bakalım. Sen raspberry'li Evet. yani frambuazlı bir Frambuazlı, kruvasan söyledin. kremalı, üstünde de limon şeyi var. Ne bu? Rendesi. Limon rendesi. Bayağı fresh bir şey. Evet, güzel gözüküyor. Ama katlama şekli farklı birazcık da. Ama bu da kruvasan diye geçiyormuş. Evet, bendeki de fıstıklı kruvasan. Bayağı bir fıstık dolgusu var. Üst tarafında dolgu var. İçinde de full dolgu. Hatta içinde göstermiş olalım. Açtık bayağı bir. Katları çok iyi ama. Katlar çok iyi. Kruvasanın katları çok iyi. Ben bunu keserek yiyeceğim. Direkt ağzıma atamam bu şekilde. Başlayalım o zaman. Oy. Bak krema çatala öyle güzel geldi ki ben önce... Bunun sadece içinde mi acaba krema var? Ha yok, arasında da var mı? Aynen. Bu marketlerde satılıyor ya bizim fıstık elle gibi bir şey oluyor ya. Antep fıstığı kreması. Onun gibi bir krema var. Hazır bir krema o zaten. Bu krema bu arada Ergon Ağustos satılıyor. Var. Çok güzel. Bu ne kadardı? Fiyat söylemedin. Fiyatlara bakmadık daha. Gabağıma yapıştı. Ne yapayım? Bir şeyi çok beğenince ben. Abi bunu çatal bıçakla yemek saçmalık ya. Ama çok büyük bu. Isırarak ya hayatım, bir de her yer. Isırak yiyeyim mi? İyi. Hadi deneyeceğim. Görünüyor mu? Bunun kreması çok iyi. Bak. Bak. Parçaya bak. Bunun tadına bakmadın. Çok güzel. Bakacağım. Çok güzel. Bu Ben... biraz daha böyle şekerleme gibi. Hayır. Üzeri birazcık daha karamelize olmuş dilin. Bunun aslında aynı değil mi? Aynı değil. Piştiği için belki böyle. Ben bayılıyorum ya ahududuya. Gerçekten çok seviyorum taze ahududuyu. Yani bize düzgün tanesini bulmak çok zor. Bulunmuyor yani. Tazesi çok pahalı oluyor zaten. Pahalı oluyor evet o da doğru. O yüzden kimse getirmiyor. Sana şuradan bir parça vereyim mi? Deneyeceğim mi? Ha? Olur. Bak güzel bir parça verdim. Ama o çok büyük bana. Isırabileceğim parça. Yok ya, Ha? öyle ısıramam. Tamam sen kes oradan. Bu arada müzikli Bir de bir en güzel ortamdayız. kısmı bana vermişsin. Evet. En güzeller bir araya geldi. Oo. Kameraları oynama. Yok oynamıyorum. Her zaman söylemiyor muyum böyle şeyler sana? Aşk olsun. Çok iyi ya. Güzel. Ama bunu yedikten sonra bunun tadı tabii sana öyle gelir. Benimki daha sade. Seninki daha Hayır bu çok ağır kreması falan. Kreması ağır ama hamuru daha sade. Seninki hamuru şekerlenmiş gibi. Pudra şekeri olduğu için sana öyle geliyor. Olabilir. İkisinin şeyi çok farklı. İkisi de güzel ama. Ben beğendim. Evet, burayı bitiriyoruz. Çıkışta fiyatları da söyleyeceğim. Merak etmeyin. Şimdi Tülin dedi ki sabahleyin börek gösterdin. Burada da kruvasan gösterdin. Biraz daha farklı bir şey gösterseydik keşke dedi. Evet. Tost dedin aslında. Oranın Doğru söylüyor. tostları çok iyi çünkü. Aynen. Siz geldiğinizde mutlaka tost deneyebilirsiniz. Şimdi Suğla Akici'ye gidiyoruz. Zaten herkes de sandviçler yaptırıyor. Sokakta öyle bir vibe alıyoruz. Şurası herhalde orası da. Güzel görünüyor sağ taraf. Nerede? Ama sallıyorum şu an galiba. Orası olabilir. Evet, aynen orası. Evet. Doğru. Bravo. Geldik. Ha. Evet. Bir dönerciye göre çok şey değil mi? Hi, how are you? Plus. Hello. Yeah, okay. Sure. We are waiting. Niye kızıyorsun yani? Zaten oturacağız demedik ki. 2 dakikaya açılacak diyor. Bunlar da biraz ben gibi. Böyle netler ya o yüzden kızıyormuş gibi algılanıyor. Ama hazırlık yapıyor adam bak Ben şimdi. de öyleyimdir aslında ama. Gördüğün gibi sıra beklemek gerekiyor Avrupa'da. Abi bizde olsa otur abi, buyur abi. Hemen sen otur bekleyelim abi de. Ama olması gereken sence o mu? Bilemiyorum. Biz öyle alıştık. Bence bu. Bu mu daha iyi? Tabii ki. İşletme için bu, evet. Kural varsa o kurallar devam etmeli yani. Esnetilmemeli. Menüde farklı
ürünler var. Tavuk var, domuz var, et var. Askıda olan şu an dönen ve pişen domuz. Ama et istediğinizde onu ızgaranın üzerinde pişiriyorlar. Vejetaryen var. O neyle yapılıyormuş? Mastelo. Mastelo neydi? Peynir ve domates. Onunla souvlaki yapıyorlarmış. So, we want beef tekakiyya. One beef tekakya platter, super. Maybe It's like meatball I guess. It's like 6 pieces of meatball. Meatball. It's a little larger than a traditional meatball, I would say. okay. It's 100% beef though. Okay. Perfect. Şimdi bir tabak söyledik. Burası 4700'e yakın yorum var. Evet. Ve 4.7 puan. Aslında gayet iyi bir oran. Buraya niye oturduk? Niye oturduk? Çünkü Ekonomik. klasik, hem ekonomik hem de Klasik souvlakici. ben Niye söyle atladım? konuşamıyorum. Öyle. Kanalıma hoş geldiniz. Peki sen ama beğeniyor musun beğenmiyor musun göreceğiz. Ben Sen zaten niye konuşuyorsun? evet farkındayım. Kanalıma hoş geldiniz. Ne bekliyorsun? Beklentin ne mesela şimdi? Patatesli bir tabak var orada görüyorum. Ben Gyro yiyeceğiz demiştim. Evet, ben buraya geldiğimizde döner yiyeceğimizi düşündüm. Benim Evet. bu arada gideceğimiz liste hakkında herhangi bir fikrim yoktu gerçekten. Şu an Onur'la gitmeden önce hemen bakıyoruz nereye gideceğiz diye gösteriyor. Burası döner demiştim ama burası pork. Souvlakici aslında. Şöyle Domuz var dönerde. dönerde domuz var. Yani gyro dedikleri döner. Souvlaki dedikleri su'la şiş demek Yunanca. Evet. Şişte pişirilen etler. Souvlaki yediğiniz zaman işte tabak böyle tepeleme et dolu. Yanına patates yapmasıyla o şekilde getiriyorlar ve fiyat olarak da uygun. Aşağı yukarı 6-7 parça büyük et koyuyormuş. Evet. Ve Et dediği ama köfte. %100 etten oluşan. Evet. Dana etinden. tavuk eti var istiyorsanız onu da söyleyebilirsiniz. Farklı söylüyorlar. Hi. Yep, it's mine. Thank you. Bardak Evet. buz gibi geldi. Küçük şişe su buldum ben de. Bardak Ay, buz gibi geldi. En sevdiğim şey. Şimdi genel olarak böyle. Yani Fiyat performans bence burası. Evet, 3 yani- kişilik aile doyar gibi gördüm o tabaktan. 3-4 kişilik belki. yani benim gibi bir insan varsa doymayabilir. Yani küçük çocukları olan düşün hayatım. Onlar da doymayabilir. Yani. Bir erkeğe bağlı yani. Ne kadar yiyeceğine bağlı. Ama eğer bizim gibi böyle yemek turu yapmıyorsanız o zaman doymazsınız. Hayır bence doyurucu tabağı görelim öyle konuş bence. Tamam, peki, tamam. Çok önyargılısın canım. Şimdi burada içeride bir tane döner var. O döner domuz döner. Gyro'yu ondan yapıyorlar. Gyro dediğimizde bizim ekmek arası dönerimiz aslında. Evet. Gyro yemeye de gidebiliriz bu arada. Başka bir yer var listemde. Burada da genel olarak et döner yapıyorlar mı? Et döner yapan yer de var. Yani beef Ama olarak yapan da var. Galiba karıştırıyorlar hep. Yok karıştırmıyorlar. Yani domuzsa domuz, etse et. Öyle mi? Evet. Ben hiç gyro yemedim Yunan'da. Yemedin mi? Hiç yemedim. Ben yedim. Hiç tadına bakmadım. Köfte de genelde biz köfte yiyor muyuz ya Yunan'da? Köfte yiyoruz aslında. Salih Usta'nın yerinde veya Melisa restoranda yiyoruz. Ha doğru. Biz seninle bir de ama sulaki tarzında seninle ilk Dede Ağaca geldiğimizde bir yere oturmuştuk. Kanavidis. Aynen. Bir tek oradaydım. Onun haricinde bu konsepte tekrar gelmedik seninle öyle bir restorana. Tabağımız geldi. Üzerinde bol bir patatesi var. Yanında cacığı var. Soğanı, domatesi ve üzerinde baharatları var. Pita Altında da ekmeği pita. var altta bir tane. Güzel. Şöyle. Bunlar başarıyor bunu. Evet bu ekmek gerçekten çok güzel. Bu gyro'da yaptıkları ekmeğe de benziyor. Yani bunun içine kesiyorlar aslında. Lavaşa koymuyorlar mı? Lavaşa değil. Yok. Kalın İnce- ekmek oluyor. Lavaş demişim işte. Ne oluyor o şey? Rap. Wrap hamuruna yapmıyorlar genelde. Genellikle böyle tırnaklı pideye benzeyen bir hamura yapıyorlar. Yani döner yapacakları zaman biraz daha kalın. Şahin Usta döner var ya Kapalı Çarşı'da. Onun tarzında yapıyorlar. Evet. Köftelerimize başlayalım. Hemen sana şöyle Teşekkürler. bir tane servis yapayım. Teşekkürler. Ha, bayağı içi. Yumuşak. Kalın bir köfte. Bizim köftelerimiz gibi değil ama. Anne köftesi gibi Anne bu. köftesi gibi. Evet. Sıkı bir kıyma yok. Boş. içi. Aynen. Güzel. Çok sulu değil ama güzel. Yumuşak bir köfte. Biraz yağlı. Rengine baksana. Köfteye çatalı değdirdiğin anda dağılıyor. Güzel ama. Güzel. Lezzetli. Ama bence patates çok iyi. Bak değil mi? El kesimi. Bunlar da ete limon sıkıyor değil mi? Bazı etlere sıkabiliyorlar. Caciki'den de alalım. Her şeyin sonuna ek getirip Türk yemekleri Yunan yemekleriyle aynı isme sahip oluyor ya. Tzatziki. Caciki ama bunda biraz krema var. Ama bunların yoğurtları öyle. Daha da Gerek yok ya onların fazla krema var koymasına. biraz daha. Biz mesela Çok şey seviyoruz. Yunan yoğurdunu seviyoruz ama son zamanlarda bir yoğurt buldum. Kaymak Aşkı isminde Kayseri markası yağ yoğurdu diye geçiyor. Aman Allah'ım. Ben hiç yemedim ondan. 100 gramı 253 kaloriymiş. 700 gram bir büyük toprak kasede böyle. Ama onunla alakalı yorumlar yaptılar. Ne yağ oranı mı çok yüksek onun? Yağ oranı yüksek. 1771 kaloriymiş.
Oha. Tek bir tanesi. Ben onu tek başıma bir günde bitirdim. Yoğurt nasıl 1700 kalori olur ya? 100 gramı 253 kalori diyorum sana. 1700 kalori ondan alacağıma gider başka bir şey yerim tabii ki Ama de. böyle bir yoğurt olamaz. Ben Aşkım. onu olmaz. antrenmana gideceğim günlerde mesela 300 gram yiyip antrenmana gideceksin. Ama mesela senin öyle bir tarzın var. Yani eve gelir böyle bir kaşık yoğurt yer, tahin yer bir kaşık. Tamam. Ben hiç yiyemiyorum. İkisini de hiç böyle direkt ağzıma atabileceğim şeyler değil. Ben severim. Sen çok seviyorsun. Ben çünkü tadına bakmaya alıştığım için bazı şeylerin tadına ekstra bakıyorum. Bir ara eve geldi aşkım çok güzel bir yoğurt aldım dedi. Bir saat sonra yoğurt yok. Hayatımın en hızlı yoğurt Yoğurdu yiyişiydi. nasıl bitirebilirsin öyle sadece? Ben çünkü biliyorsun farklı yoğurtları denemeyi seviyorum. Evet. Yani özellikle koyun yoğurdu buldum mu affetmem. Ama bu farklı. Yağ yoğurdu çok farklıymış. Bitirdin mi köfteni? Köftemi bitirdim. Devam edeceğim ama daha var. Güzel ama ya. Keyifli tabak. Evet ve baharatlı değil, et tadı alıyorsun. Tam benlik bu. Şey güzel, formu güzel. Şöyle göstereyim mi? Güzel gözüküyor. Yumuşak bir köfte. Bıçağı vurduğum anda açıldı. Öf, soğanlı patates yiyorum şu an. Ben ve rafine zevklerim. Mesela patatesi domates suyuna batırmak. Bayılırım. Bu ekmek de ızgara görmüş, biraz da yağlı. O yüzden ikisi beraber güzel gidiyor. Beğendim. Kombinasyon. Güzel ve sade. Evet. Ve basit. Ve herkes, farkındaysan tüm masalar aynı şekilde bir tabak paylaşıyor. Evet. Bu tabak 15 küsur euro galiba. Bir menüyü verme şansı var mı hayatım? Evet 15 euro. Yani 15 euroya 2 kişi doyabiliyorsun. O avantajı var. Bir Bence de iyi ya. 15 euro. biramız var. Ben Mitos söyledim 2.80. 2.80 mi Mitos? Evet. Çok iyi. Güzel. Burayı da beğendim. Mesela önünden geçmiştik geçen geldiğimizde. Kalabalıktı ve hala da çok kalabalık. Şu an oturacak masa kalmadı. Restoran şu an açıldı bir de yani. 12'de açıldı. Şu kaç saat şu an? 12.30. Bütün şeyler dolmuştu zaten masalar. Ayakta sıra bekleyen var. Biz burayı bitiriyoruz. Köftesi güzel. Canınız eğer böyle biraz daha basit şeyler seviyorsa ve ucuz olsun istiyorsa burası önerilebilecek yerlerden biri. Altındaki ekmeğiyle, patatesiyle ve köftesiyle özellikle çocuklu ailelerin bence bunlara dikkat ediyor olması gerekiyor. Çocuklar çünkü her şeyi yemiyorlar. Tam o çocuklu aile yemeği bu. Evet. Yani bunu da özellikle belirtmiş olalım. Şimdi videoyu dünyanın her yerinden insan izliyor. Her çocuğun mutlaka sevdiği belli yemekler var. Pizza bunlardan biri, köfte bunlardan biri. Bu ikisi mutlaka olması lazım. Az önceki 72 saat ismindeki yerde pizza, burada da köfte Evet. yiyebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Lezzet şey bence kategorisi. Bu şeyde biz bunu yorumluyoruz. Yani tutup da iyi bir köfteciyle bunu kıyaslamıyorsun. Yok, hayır. Bir Sulaki şeyine göre bence bunun lezzeti çok iyi. Tabii şimdi, Değil mi? tabii kesinlikle. İnsanlar böyle biz yedik beğenmedik. Yani şimdi neye göre ama beğenmiyorsun? Bir kere kötü bir ürün olma olasılığı yok şu anda. Evet. Yani yediğin köfte ultra iyi mi? Hayır. Çünkü herkesin tarzı farklı. Tabii ama lezzetli mi lezzetli. Ben yağlı bir köfteden hoşlanıyorum. Bu evet yağlı bir köfte ama o kadar vıcık vıcık bir yağ yok. Kuzu yağı yok. Komple dana olduğu için de bu şekilde güzel ama yoğrulması falan güzel olmuş bence. Bu dinlenmiş köfte olduğu Evet. için böyle. Aynen öyle. Yumuşacık yani. 3 kişi doyar buna ya. Doyar. Sen doymaz demiştin en başta. Bence doyar. Yani ben doymam. Evet biz burayı bitiriyoruz. Sıradaki durakta Evet. görüşürüz. Şimdi anlatsam bunu senaryoyu çizsen olmaz. Tulum Neden? eşliğinde bir sonraki durağa gidiyoruz. Ama şimdi Ayder Yaylası'nda da değiliz ama. Aynen. Husser Yaylası. Bu arada oraya da gitmemiz lazım biliyorsun değil mi? Ay oralar çok soğuk oluyor hayatım. Soğuk Ben ama üşürüm çok güzel orada. oluyor. Ben çok seviyorum. Orada İlbay hocam var, kimya hocam. Çok özledim onu. YouTube'da bir tane video çektik hatta onunla. Aa evet çok güzeldi. Çok tatlı bir videoydu. Michelin'le beraber yapmıştık o videoları. Çok güzel videolar. Daha Türkiye'de Michelin yayınlanmazken biz yemek rehberi yapıyorduk Michelin'le beraber. Ya. Onur Ziya Demir hesabında bakabilirsiniz. Eskiden YouTube denemesi yapmıştık, tutmamıştı, olmamıştı. Güzeldi aslında ama sen bazen böyle çok şey yapıyorsun. Bunu yapıyorum? bu kadar böyle profesyonel yapmıyor insanlar bence. O zaman
televizyon programı tadında oluyor. Doğru söylüyorsun Ama ama insanlar senin o böyle şeyini görmek istiyor bence. Senin değil, daha doğrusu birçok insanın o. günlük hayatını. Evet evet. Ama işte ben 17 sene otomobil dergisi hazırladım. Genel yayın yönetmenliği yaptım. O yüzden böyle kötü bir şey yapma şansım yok. Hayır zaten Titizlikten sen dolayı. kendini göstersen de kötü bir şey ortaya çıkmayacak ki. Japon ve Kore yemeklerinin olduğu bir sokağa geldik. Birdman'e gidiyoruz. Birdman buranın en iyilerinden bir tanesi. Burası da çok tatlıymış aşkım böyle. Evet, sokak çok güzel. Aynen. Sokağı gösteririm şöyle bir. Nereden? Ama Yok, kayboldunuz. yok kendimizi çekiyoruz. Merhaba. Kendimizi çekiyoruz. Video Merhaba. çekiyoruz. Merhaba. Türkçe Şuna bak. Türkçe bildikleri için tabii burada çok Evet. fazla Türk de var. Bir de amcalar biliyor ama bak oğlu bilmiyordu. Evet, oğlu bilmiyor ama duyunca anlıyor. Şimdi Evet. biz Birdman'de güzel bir yemek yiyeceğiz. Geldik zaten. Sen ne yapıyorsun? Şuna bak. Çok tatlı değil mi? Mahsun. Evet, bak Bak hemen. çok mahsun. Biz şimdi Birdman'e giriyoruz. İçeride görüşürüz. One combo with 6 piece. 6 pieces. Yeah. Wagyu beef gyoza. Wagyu with gyoza. Tomorakoshi is a It's a corn. corn. Half the corn. Okay. Cut on the half. Okay. And on the Just on one the piece. skewer. Yes. Okay. Wagyu misuju. This one is The red pap. It's chicken. chicken liver. Yes. One moon. Mün. Momo negima. Do you want to drink sake or something No. else? No. So that's it. That's all. Okay. Thank you. Şimdi buraya geldiğiniz zaman aklınızda olsun. Buranın aslında meşhur yemeği katsu. Ama katsuyu domuzdan yapıyorlar. Yiyen mutlaka gelip tadına bakacaktır. Yiyen arkadaşlarım çok güzel olduğunu söylüyorlar. Nigiri söyledik. Nigiri de kaç? 6, 8 ve 10 parça olarak söyleyebiliyorsun. İstersen tek birer de söyleyebiliriz. Evet 6 çeşit var galiba. Şef onu 2-2 seçiyormuş. Kendisi seçiyormuş. Ve o şekilde olursa daha uyguna geliyor. Yani normalde tek başına birer söyleseniz 6 tane parça. Şefin göndereceği, yanlış hatırlamıyorsam 6 parçalı olan sipariş verirsen 27 euroydu. Ama sen kendi başına tek tek seçersen 6 tane daha pahalıya mal oluyor. O yüzden biz de öyle yaptık. Şefe Neden bıraktık. öyle acaba? İşte yani fazladan satmak için yapıyor. Bence Normalde öyle değil. öyle. Öyle mi? Baktım ben menüdeki fiyatlara. Ha. Çoğu öyle. Tek tek söylediğin zaman tanesi böyle 7 euroya falan tekabül ediyor. Ama altılı söylediğin zaman 27 euro bayağı uygun oluyor. Ama 10 euro yazıyordu altında Neyin altında 10 euro yazıyor? nigirilerin. Ben farazi konuştum. Tek tek söyledim istedim. Yani 10 euro ya da 7 euro olduğunu bilmiyorum. Ben öylesine örnek Ha, verdim. 10 euro yazıyordu. 10 euro mu yazıyor? Tamam sen biliyorsun işte. Yani ben o zaman altılısı en az tek bir tane söylersen 10 euro mu veriyorsun? Öyle değildir ya. Tekli 10 euro. Aa, her şeyimiz ayrı ayrı mı gelecek böyle? Bilmiyorum, Kağıt sürekli israfı fiş geliyor. arkadaşlar bu. Her sipariş verdiğinizi masaya koymak zorundalar bu arada. Kural bu. Bir de özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Yunanistan'da size kredi Nasıl kartını yani? Ne demek bu? Her siparişi masaya koymak zorunda. her sipariş verdiğinde onun fişini masaya koymak zorunda. Ha, normalde öyle değil Kanunen. mi? Kanunen koymak zorunda buraya. Türkiye'de öyle değil, sonradan geliyor. Türkiye'de değil. Ha, Yunanistan'da böyle. Sen ne Bunu düşünmemişim yani. Bu nasıl bir ayrıntı? düşünmezsin tabii. Hayat hesabı hep ben olayı ödedim ne? o yüzden. Ya, Hesabı hep ben bir ödüyorum. zahmet canım yani. Tamam. Ay, Hayır, affedersiniz de Senin arkadaşlar. bilmemen çok normal. Şimdi kural şu. Bütün ne sipariş veriyorsanız peyderpey de söyleseniz her birinin yeni fişini masaya koyarlar. Ve ödeyeceğiniz zaman sorarlar. Kredi kartı mı yoksa nakit mi diye. Kredi kartı deyip nakit ödemek isterseniz olmaz çünkü fişi ona göre çıkartıyorlar. Evet, Margaritan geldi. Aa, ne kadar fancy. Thank you. Thank you. Thank you very much. Buyurun. Şimdi hemen Margaritanız. Ay, ne kadar havalı bir içecek seçmişim. Birlikte içeceğiz bunu. Tamam. Ama üzerinde bir acı sos görüyorum orada. Aynen. Yuzu, meskalli bu arada. Aha. Acı biberli. Tamam. Kenarları çok güzel. Acı Aynen. biber kaplı. Tuzlu bu. Evet, siparişlerimiz geldi. Şefin bize göndermiş olduğu altılı Wasabi. paket. Evet, dediğin gibi bu arada 10 euroymuş her biri. Yani her bir ikili 10 euroymuş. Dolayısıyla biz şimdi ne yiyoruz? Ishibi yani wasabili Wasabi. olan burada. Thank you. Bir tane trüflü mayonez var. Ranichi ismi. Bir de maru var. Yani toplamda 3 tane çeşidimiz var. Evet. Daha Burada- önce yedin mi? Nasıl? Daha önce yedin mi beef nigiri? Yemedim. Ben nigiri de hiç yemedim. Hiç tercih etmem. Ay, yemişimdir gerçi, böyle kombolar oluyor ya sushicilerde. Ama genelde tercih etmiyorum. Sushi daha çok severim. Bu da yancı. Thank Evet, you. tavuk da geldi. Bir tane Mün ismindeki breast'i seçtik tavukta. Diğeri de
Buydu galiba. Momo Negima, evet. Aynen. Kalça. Kalça. Sipariş vereceğiniz zaman onları sipariş verebilirsiniz. Şimdi bence gyozadan başlayalım. Aynen. Gözden Çünkü mı? soğutmayalım onu. Sen bunlardan artık Japonya'da yersin gidince. Evet, az kaldı Japonya, Osaka seyahatine de. Şöyle başlıyorum iznin olursa. Başta. Selin'ciğim. Şimdi senindir canım. Ha bu da kızarmış altı yine. Evet. Ay, şu iyi. Sesleri çıkarmıyorduk. Bir şey söyleyeceğim. Ay, biraz ağır koktu. Normalde söylemem. Oha yani. Oha. At ağzına. Gyoza Wagyu bu arada. Onu belirtmekte fayda var. Çok iyi değil mi? Sen sevmezsin bu tarzda az pişmiş Aynen. etleri. O yüzden bakıyor içine. Onur kadar iyi yorumlar yapamayacağım. Ama güzel değil mi? Şöyle lezzetli tabii ki de. Ama bu yani iyi yorum, çiğ et yemediğim, iyi yorumlar yapamayacağım anlamına gelmez ya da damak zevkim Tabii ki. olmadığı, değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Kızma bana. Bu arada biraz beklettik. Ondan dolayı yapışmış ama altı da bu şekilde kızartılmış vaziyette. Yani pişiriliyor. Lezzetli. İlk böyle bir ağır koktu bana ama lezzet olarak çok güzel. Hamuru da çok güzel. Aynen. Şimdi bence nigiriye girelim. Ben wasabi'den başlıyorum. Hadi bakalım. Ben de sana eşlik ediyorum. Şey almıyor musun? Alalım tabii. Güzel. Tahminimden daha güzel hatta. Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Yani bir kere pirinçleri muazzam. Tane tane. Yok bayağı çiğ et değil de sushi yani. evet, bir sushi, şey aynen. yiyorsun. Bu ara bize uyarıda bulundular. Dediler ki küçük, yani doymazsınız merak etmeyin sipariş veriyorsunuz ama hakikaten doyurucu değil. Yani küçük küçük bayağı. Değil mi? Yani sonuçta Japon, Tadımlık. Çin böyledir yani. Gerçi Çin daha çok pardon. Ama sushi restoranları böyledir daha çok. Trüflü mayonez çok güzel. Öyle mi? Evet. Sen asıl bakın arkadaşlar. Bu onur ya. Bu demek onur demek Ben yani. evde bir mısır yapıyorum anlatamam size. Bir de Adam mısırı, mısırsız yaşayamıyor. mısırı bence yanlış haşlıyor artık herkes. Ben de Ama artık biliyorlar onu. eskiden çok fazla haşlıyordum. Yaklaşık 30 dakika, 35 dakika haşlıyordum. Artık maksimum 5 dakika bir tarafa, 5 dakika bir tarafa yapıyorum. Yani mısırın yarısı kadar su koyuyorum tencereye. Onu koyuyorum oraya. Kaynar vaziyetteki suya koyuyorum bu arada. Yarısı Özür Gidiyor muydu? dilerim. Aynen gidiyordu. 5 dakika, diğer yarısı da 5 dakika. Yes, thank you. You can take it, yeah. Thank you. Thank you. Ben mısırı yiyorum izninizle. O zaman onlar beef nigiriler soya sosuyla yemek tercih edilmiyor sanırım değil mi? Evet. Çünkü yok Sade. burada. Masada da yok zaten farkındaysan. Genelde masada soya sosu olur ya. Burada hiç kullanmıyorlar demek ki. Aynen öyle. Trüflü mayonezi efsane. Evet, gerçekten çok güzel. Ama nigiri zaten bence 10 parçadan fazla yenmez. Evet, birazcık çiğ olduğu Çiğ için olduğu için. Ya bir sushi kadar onu yemezsin bence. etimizi buraya aldım. Bu da çok güzel gözüküyor. Şunun tadına bakabilir miyim Tabii canım? ki. Ben de öyle sesler çıkartıyorum. Ama güzel olunca öyle oluyor. İnsanlar kızıyor bu sese Onur. Bunun sesinde mi? Evet. Bu Ama her ne yediğinizden sonra bu sesi çıkartmasanız diyorlar. Ama en bombası benim yorumlarda. Lakay giymişsiniz. Evet ya. Ne lakaytlığım olabilir ki yani? Normal tişört, pantolon. Yani bugün ben lakaylık giymiş miyim sence onu? Hayır, beni bu yorumu yapan arkadaş yanlış anlamasın. Seni hala takip ediyordur büyük ihtimalle. Acayip. Ay yanlış bir şey dediğimdir. Hayır hayır. Devam tavuk, edebilir miyim yorumuma? tavuk acayip. Yemen lazım bundan. Ben tavuk yemiyorum hayatım. Biliyorum ama bunu yemen lazım. Tavuk yemiyorum. Burada yersin bence. Yemeyeceğim. Allah Allah. Yediremedik. Ya tavuk yemiyorum. Diğer bir insana nasıl tavuk yedirebilirsin? Neyse. Şuraya koyayım mı? Bu göğüs. Neden onu tercih ettiğini anlamamıştım. Merak ettim. Göğüs sert geldi. Şunun Kalça tadına bakabilir miyim? yağlı. Yani ne diyordum ben ya? Lakaylıktan bahsediyorum. Şey yapıyorlardı ya, yorum yapıyorlar ya o yüzden. Takılmayacaksın onlara. Ben takılmıyorum. Sosyal medyada Hayır. her yazana. Zaten ne kadar lakayık olabilirsin? Senin gibi bir insan ne kadar lakayık giyinebilir? Kesin o zaman da böyle bir gömlek, tişört ve pantolon giymişsindir. Öyle bir şeyin var. Şort vardı. Lacivert ayakkabılarını giymişsin. Et de inanılmaz. Yorumumu İnanılmaz. tamamlayamıyorum. Yani Ocak başında olsa. Ben de yiyemiyorum yorum yapacağım diye Niye? ama. Tutsana. Bu buranın favorisi oldu. Bu neydi? Neyin siparişiydi bu? Wagyu Misuju'dan 4-5 tane. Ushireba. Bence kushi bölümünden bakın. Şimdi yaki grill demek oluyor yani. Tori ve kushi olarak var. Kushi et, tori tavuk gidiyor. Torilerde de bence Çözdün sen bu işi. evet. Ben o kadar hakim olamadım. Momo negima çok güzel. Ben bayağı Japonca öğrendim ya. Yakamashi. Oramako Şey. buramako der işte.
Harekete gozaimasu. Aynen. Doğru değil mi o? Evet. Bir tek onu biliyorum ama. Beğendim. Ama burada en çok beğendiklerim birincisi gyozo, ikincisi wet. İsimlerini söyledik malum. Menüyü de size yansıtırım şimdi. Burası Fiyatları değişik bir deneyim ya. evet biraz pahalı ama burası. Evet. Diğer yerlere göre daha pahalı. Evet. Ama güzel yer. Ama ben orasıyla ilgilenmiyorum biliyorsun. Ha, orasıyla ben ilgileniyorum. Evet. Daha demin bana laf söyledin ya öyle. Sen çünkü bakmıyorsun işlere. Orayla ben ilgileniyorum. Burayla da ben ilgileniyorum. Çok güzel. Hesabı söyle ödeyeyim. Söylemeyecek misin bundan? Şimdi başka yerlerde de yemek yiyeceğiz. Evet, bence de. Normalde söylerim de siz gelince söyleyin. Yani Bir zaten tane burası yetmeyecek. böyle sohbet eşliğinde şundan da yiyelim. Yavaş yavaş. Japonların Öyle mi? o zaten yeme tarzı öyledir ya. Burası tam öyle bir yer. Uzun uzadıya oturacaksın akşam. Yiyip kalkmayacaksın hemen. Keyifli Kesinlikle. bir yer ya. Böyle küçük porsiyonlarla yemek daha keyifli oluyor bence. Gerçekten öyle. Bir de buranın kardeş bir dükkanı var hemen ileride. Şimdi oraya gideceğiz. Evet. Ekiben onun isminde. Hemen yanında da Birdman Records diye bir yer var. Orada da plak satıyorlar. Çok güzel bir dükkan. Evet. Ekiben'le yan yana. Gelmişken her ikisine de gelebilirsiniz. Peki senin en sevdiğin hangisi oldu? Nigiri trüf mayo. Evet. İsmini tabii ki de unuttum. Gyoza. Gyoza güzeldi. Gyoza'nın içinde sadece büyük ihtimal kereviz sapları var. Evet. Et Evet. çok iyiydi. Benim favorim et. Keşke 2-3 tane et söylesek. Söyle hayatım. Yok, gerek yok. Niye? O şeydeki hamburgerden yemeyi düşünüyorum. Ekiben'deki. Ekiben'deki hamburger çok iyi. O çok güzeldi. Sen hamburger yersin, ben tavuk yerim. Katsu. Katsu. Aynen. Tamam. Hesabımız geldi 77 euro. Altılı nigiri 27 euro. Wagyu beef gyoza 11 euro. Mısır 3 euro. Wagyu misuji en sevdiğimiz 9 euro. Mün 4 euro. Mün. Momo 4 euro. Su 1 litrelik 4 euro. Wisdom 15 euro. Wisdom ne? Senin içtiğin Aynen, kokteyl. kokteyl. Tamam. Toplamda 77 euro. Biz buradan devam ediyoruz. Ekiben Kitchen'e geldik. Burası demin gitmiş olduğumuz Birdman'in kardeş dükkanı. Birazcık daha böyle Japon tarzı sokak lezzetleri var. Fried chicken'lar var, smash burgerler var, udonlar var. Yine aynı şekilde gyoza var. Şöyle bir menü gösterebiliyorum. Görüyorsunuz herhalde. Şimdi biz birkaç tane seçeceğiz. Ne seçelim? Bir kere smash burger olacak. Geçen sefer geldiğimizde chicken katsu yemiştik. O yüzden şimdi katsu yemeyelim. Fried chicken karaage yiyelim. Yes, we are ready. One fried chicken karaage. Creamy mushroom udon but no eggs. And one Ekiben smash. ekiben smash. Will you share the smash? Yeah, Should I get it cut in half? Yeah. yes. Çok iyi. That's all. Thank you. Type of the food allergy? No. Perfect. Thank you so much. Thank you. Siparişimizi verdik. Geçen sefer geldiğimizde ama burada farklı bir sipariş yöntemi vardı. Bir menü veriyorlardı. Yanlarında kutucuklar vardı. O kutucuklardan istediğinizi seçiyordunuz, işaretliyordunuz kalemle ve ona göre geliyordu. Evet. Şimdi masada direkt onlar alıyorlar siparişi. Güzel ama gene de. Birazcık sıkıntısı yaşıyoruz. Oturduğumuz yerlerde mekan birazcık dar oluyor. Kamerayı böyle her yere koyamıyoruz. Biz büyük olabilir miyiz? O da var tabii. Zaten buradakiler dışarıda da oturmayı çok seviyor ya, dışarıda da masaları çok fazla var. İçeriler zaten o kadar büyük değil aslında. Değil, değil. Yemek siparişimiz gelene kadar bence birazcık da bulunduğumuz bölgeden bahsedelim. Evet. Kolonaki bölgesi aslında konaklaması en müsait yerlerden biri. Bizim şimdi bu rehberde gittiğimiz birçok yer birbirine çok yakın aslında. Hepsi böyle 200 metre, 150 metre, 300 metre. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Yemek yerken şimdi üst üste. Aralarda siz görmüyorsunuz ama biz bir yürüyüş yapıyoruz. Arka sokaklardan dolaşıyoruz. Şimdi biraz uzun sürebilir dedi yemek Evet. şeyi. Aynen. O yüzden biraz daha iyi oldu geldiğimiz önceden. Her gittiğimiz mekanda güzel müzikler var ama az önce söylediğim gibi Birdman Records isminde yan tarafta bir plak satın alabileceğiniz bir alan var. Oradan çok güzel müzikler çalıyor. Ambiyans çok güzel gene. Japon tarzı sokak lezzetleri yapıyorlar burada. Ve bir sürü mekan var. Çok fazla var. Etrafta çok fazla Japon restoranı var. O yüzden güzel bir yer burası. Deminki söylediğimiz şeye dönersek, Kolonaki bölgesi konaklama için en güzel yerlerden biri. En pahalı yerlerden de biri. Biraz şehrin dışında da konaklama ayarlayabilirsiniz belki ama buraya geleceğinize emin olun. Evet, yani bütün her yer burada. Kolonaki en güzel yerlerin olduğu yer. Plaka bölgesi var güzel. Oraya sen gitmedin mesela, seni götüreceğim oraya. Plaka daha çok deniz kenarı olan bir yer değil Hayır. mi? Denize yakın değil mi plaka? Değil. Değil. Merkezde gene. Öyle mi? Evet. Thank you. Orada ne var? Orada da gene böyle restoranlar var ama ambiyans ve şehir düzeni orada gene eski
binalar, eski yapılar var. Çok güzel bir şey var, mimarisi. Mandalina ve bergamotlu soda. Şeffaf buzlu bir bardağımız var. Şöyle göstereyim. Yemek siparişlerimiz geldi. Şimdi önümüzde bir tavuk var. O böyle bildiğimiz KFC'deki tavuklar gibi. Burada bir udonumuz var. Creamy mushroom. Evet, creamy mushroom yani kremalı mantar. Bir de smash burgerimiz var. O da böyle bir ürünümüz. Çok güzel gözüküyor. Buyurun Tülin Hanım. Smash burger yemeyeli çok oldu, değil mi? Ben şeyden söylüyorum hep eve. Nereden söylüyorsun? Haberim yok benim. En son Süper Normal'dan söylüyordun galiba. Ya harika. İnsanlar birazcık şeye yorum yapmıştı caddedekine ama bizim oradaki çok güzel bence. Bak, bak hakikaten güzel. O bence süper normal tam çocukluğumuzun burgeri. İşte bak buna benziyor aslında. Ona benziyor. Ekmek. İçindeki soğanlı ekmeği. Aynen Bir de öyle. eve çok sıcak getiriyorlar o yüzden söylüyorum ben. Bize evet Etiler'de olduğumuz için, Aynen. çok yakın olduğu için hızlı geliyor ve sıcak geliyor. Başlayalım. Başlayalım. Afiyet olsun. Cheers canım. Cheers. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Altındaki sos çok iyi. Yani o kadar sulu kıvamda pişmiş ki bu biraz nasıl söylemek lazım? İki köftenin ortası suluk bırakılmış bayağı. Farkında mısın? Evet. Ama ekmeği de ıslatmayacak bir şey var. Ekmek, işte ben şu tarz ekmekleri çok seviyorum. Varla yok arası. Hamburgeri tutmaya yarıyor. Yani smash burgerde kocaman bir ekmek yapmanın anlamı yok. Ekmek Burada yiyorsun. önemli olan şey köftenin tadını alabilmek. Ve köfte de çok kalın olmamalı. Basılmış, güzel karamelize tat gelmiş olması lazım. Bu muazzam ya. Gerçekten peynir de çok kaliteli tabii ki. Yani bizde Hiç yormuyor değil mi yerken? Ağırlığı gelmiyor yani böyle. Ne kadar... Ay özür dilerim tavuklar. ben mesela bu tarzda burgeri Bad Burger'de buluyorum son zamanlarda. Tough Burger'de buluyorum. Süper Normal'de buluyorum. Benim üçlü favorim bunlar. Eğer ki smash'se. Gerçekten çok iyi. İçeceğinden biraz içebilir miyim? Tabii ki Nasıl? ben çok beğendim. Mesela bizdeki gazoz kültüründe de böyle farklı gazozlar yok. Bu mesela farklı Şekersiz. şekersiz bir gazoz. Ama bu tarzda mesela bizde çok fazla yoktu. Yeni yeni başlıyor. Şimdi Mizu diye bir marka var. O geldi mesela. Çok güzel yapıyorlar bence. İçmedim ben. Ben kombuçanın şeylerini seviyorum. Bir ara çok alıyordum. Acaba niye görmüyor muyum? Yoksa ben onu çok alırdım normalde. Belki markette önüme denk gelmiyor diye. Kesin yerini değiştirdiler o yüzden hiç aklıma gelmiyor. O şey karışımları çok hoşuma gidiyor. Hem yararlı, buzlu, sodalı güzel oluyor, keyifli oluyor. Muazzam bir tavuk var. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ben Yani bile çok iyi diyorum bak. uzun zamandır bunun hayaliyle yaşıyorum. Çünkü ekibende gördüğüm zaman dedim ki ben bunu yemem lazım. Ve maalesef Türkiye'de de düzgün bir tavuk bulma konusunda zorluk çekiyorum. Eğer varsa lütfen tavsiyede bulunun. Gidip yiyeyim. Ben çünkü tavuk çok seviyorum ama yiyemiyorum. Türkiye'de yememeye çalışıyorum ama burada affetmem. Tülin'de gösterir miyim? Tabii. Güzel bir creamy udon var. Şöyle bir alayım. Üstünde enoke mushroom'u. Enoke miydi? Evet. Elim yandı bu arada. Aa. Altı çok sıcak. Çok sıcak. Elim yandı. Ne, bayağıdır da burada nasıl öyle o kadar hala sıcak? Çok merak ediyorum şeyini. Bir tık ağır olabilir ama kremasında şey olmayabilir bunun ya. Vegan gibi bir şey olabilir bu. Çok lezzetli. Hani böyle arpa şehriye pilavında falan da çiğnemeden yutma hissi olur ya. Çiğneyemezsin onu istesen de. Evet. Bunda da öyle bir his olmuyor mu yerken? Evet bu biraz Yutasın geliyor hemen. notuma göre biraz farklı bu. Tabii bu daha lastikli. Nişastası daha çok büyük ihtimalle. Aynen. Çivi derler ya. Chewy. Evet. Aynen onu söyleyecektim ben de. Bu arada Ama çok sana bak yine yorum gelir. Türkçesi aklımıza gelmiyor şu anda kusura bakmayın. Ama bunların böyle genelde şeyleri Sakız izlemek kıvamı derler ya için- sakız, sakız kıvamında. Evet çivi. Doğru. Doğru söylüyorsun. Kanepede şu anda abi sakız kıvamı diyor. Doğru. Bu arada çok güzel pişmiş. Udon hakikaten iyi pişmiş. Sevdim. Ama benim burada Bunu hep çok merak ederim, hiç yememiştim. Türkiye'deki şeylerde bunu yapmıyorlar, kullanmıyorlar. çok fazla ürün gelmiyordur onunla. Nasıl? Tülin biliyorum Yemeyeceğim. tavuk yemiyorsun ama Ama şu biberden isterim, ben bunu çok seviyorum. Tülin biliyorum tavuk yemiyorsun ama tekrar söyleyeceğim. Bunu yemen lazım. Yemeyeceğim. Bak uzun zamandır yediğim en iyi tavuk. Ben bir tek tavuğu bıraktıktan sonra farkındaysan şey yemiştim. New York'ta yemiştim. Aynen. O neydi? Ne tavuğu? Double chicken please'di.
Double Chicken Please diye bir bar vardı. Amerika'nın en iyi barı seçilmişti. Orada üstü donutlu bir tavuk burger yemiştik. Yok bu böyle de vardı. Popcorn diye mi geçiyordu Popcorn. o da? Ama bundan yemen lazım. Bak lütfen bir tane diye. Allah aşkına benim için. Benim için ye. Gerçekten çok seveceksin. Çok iyi. Üzgünüm mü? Ama bunun tam senin tarzın olduğunu görebiliyorum yani. Şu üstündeki sanda sosu muydu? Ama bayağı sarımsaklı bir şey o. Değil mi? Bundan yemeyecek misin gerçekten? Bence çok başarılı. Tavuk Şunu- olağanüstü ya. Ay şunun tatlılığına bak. Mantar. Görünüyor mu? Bakar mısın? Ahmet bunu montajlarken diyecek ki abi canım tavuk çekti. Baksana. Aşkım o mantardan yer misin? Bir aşırı aromatik bir şey. Bakayım. Aa, Limonlu gibi. evet asitli. Bu öyle değil mesela. Bu mantar. Bu kestane değil mi? Aynen. Bu da lezzetli bir mantar ama ya. Çok mutluyum. Ben de. Bu da tam ben yani. Gerçekten bu seyahatin en iyi yemeklerinden biri. Evet. Birdman çok iyiydi. Oradaki yediğimiz eti unutamam. Ama Ekiben her zaman beni daha mutlu ediyor. Daha sokak lezzeti olduğu için. Kesinlikle öyle. Bir de burası her zaman gider. Bir tane ye ya. Bir tane. Sen hayatım. Ucundan. Ha? O kadar mı yemeyeceksin? Gaz etmiyorum ya. Hadi gel. Ve hayatımda eksikliğini de hiç aramıyorum ben. Bunu her defasında söylüyorum ve yapmıyorum evde. Onur da yemiyor bu arada normalde. Kahretsin çok iyi. Ama biraz fazla söylemişiz. Bugün bayağı Öyle yemek mi? yedik ha. Ama Mesela bitirmiyoruz ki. yani çoğunu bitiriyoruz. Köfte bitti. Japon Birdman'de bitti çoğu. Birdman'i sayma. Niye saymayayım? Kim alıyor kaloriyi? Takipçiler mi alıyor? O çok küçük şeyi. Abi porsiyonu. şunun güzelliğe bakar mısın? Güzelliğe bak. Aa asla alamıyorum. Bundan da yesene hayatım çok güzel. Doymak istemiyorum. Deyip tavukları götürüyorsun. Biz burayı süpürüyoruz. İşimizi de masaya bıraktıkları için 39.50 toplam. Toplam 39.50. Bence buranın fiyatı iyi. Nasıl? Fiyatı iyi. Porsiyonları iyi. büyük çünkü. Çok iyi. Bu tavuk 2 kişilik kesinlikle. Değil mi? Zaten gerçi buranın çoğu şey paylaşımlık mı hayatım? Paylaşımlık. Fiyatlarını söyleyeyim. Fried Chicken Karayiç 11 euro. Bence bu 11 euro çok iyi. Creamy Mushroom Udon 12,5 euro. Bu aynı zamanda vegan. Onu da söylemişler. Demiştim bak krema yok içinde diye. Ekiben Smash'te 11 euro. İçeceğim var 5 euro. 5 euro. Aynen. Toplama yemeklerin 34,5. İçecekte 5. Çok güzel yemekte. Biz devam edelim. Bir dondurma yiyelim değil mi? Yiyelim valla. Tamam. Biz dondurmaya doğru gidiyoruz. Dondurma yemeye gidiyoruz. Evet. Tatlı bir mola. La Greque. Bu sokak çok tatlı şeyin olduğu sokak. Birdman'in olduğu Birdman'in. sokak. Evet. Güzel işletmeler var, güzel kafeler var, restoranlar var. Bir tane kafemiz var aslında bizim çok sevdiğimiz. Helvacı. Helvacı. Belki Kahve gideriz ve ya. helva eşleşmesi. Gideriz belki. İlginç çünkü konsepte. Evet gözlükçü varmış hayatım. O zaman hızlı uzaklaşalım buradan. Cimri. Cimrilikle ne alakası var? Cimrilik yapıyorsun. Evde dünya kadar var. Koleksiyon mu yapıyorsun yani? Her yerden gözlük alıyorum. Evet, ne yiyeceğiz? Bak şunu göstereyim. Özellikle bunu O belirtmek margarin, lazım. normalde dondurmada margarin oluyor mu? Margarin koyanlar varmış demek ki ben koymuyorum diyor. Renklendirici yok, herhangi bir şey yok. Gördüğün gibi Katkısız doğal. katkısız doğal. Aynen. Ama gerçek. Biz buradan yedik daha önce çok güzeldi. Evet. O yüzden şimdi Ben şeyleri sevmiyorum. Meyveliyle böyle kakao, karamel, fındık öyle şeyleri eşleştirmeyi sevmiyorum. tamam. Bir tek muzla severim. Bakalım neler var. Bir sürü çeşit var çünkü yazmayan da vardır Ama kesin. kalabalık oldu bir anda ya. Bak hepsi burada yazıyor. Seçelim. Buradan seçebiliriz. Öbürünü ne söyledin? Hem de fıstık Fıstıklı. Sicilya'danmış. Sicilya mı? Sicilya. Sicilya. Sicilya niye dedim? Sicilya'dan fıstık mı olurmuş hayatım? Yanlış mıyım? Biz Antep fıstığını biliriz. O kredi kartımı eline geçirmiş birisi. Ya He? sen verdin. Ne kadar kötü bir şey yapıyorsun. Yok yok şaka yaptım. Ne kadar tuttu? Teşekkürler bakmadım. Bak buradan direkt kredi kartı Kendimde de geçirmiyor. bakmazdım. Al, dondurmayı Gel, alacağım. Gel tamam gel. Ha, ver. Kendimde de bakmazdım diyor ya bu kadar. Bir bakayım göster. 7 euro, 6.90. Güzel gözüküyor ama. Ama ucuz değil, pahalı. Ama çok koydu. Gramajı fazla bence. Bence de.
6.90 ne kadar yapıyor ki normalde? Bizim aldıklarımız da pahalı oluyor biliyorsun. İşte Yarım kilosu 600 lira falan Türkiye'de. 49-50 ile çarpacaksın artık. Çarpmıyorum ya, bıktık. Yani bugünün şartlarında 50 ile Çarpmaktan çarpıyorsun. bıktım, çarpmıyorum. O zaman keyif vermiyor insana yemek, bir şey satın almak. Doğru. Ancak alışveriş yaparken bakarım güncel fiyatına. Türkiye'dekiyle arasında çok fark yoksa Türkiye'den taksitle alırım. Buralardan taşıyamam. Doğru söylüyorsun. Gerek yok. Ki bazen Türkiye'de daha ucuz oluyor. Daha demin daha uygundu mesela. Işık da ne ilginç, tahta gibi ama değil. Oo. Mastikamı çok iyi değil mi? Ben fıstıklı aldım. O çok iyi. Onu yemedim daha. Mastikalı bayağı sakız geliyor. Ama süt de. Aynen. Buranın özelliklerinden biri de sütü, Jersey sütü. Jersey ve keçi. İkisini de kullanıyorlar. Sicilya fıstığına da ayıp etmişim. Buradan tüm Sicilya halkından özür diliyorum. Ama Çok çok iyi. güzelmiş. Hakikaten çok iyiymiş. Şöyle göstereyim. Ben Markada mastika bu. da sevmem bu arada ama çok güzel. Böyle ağır bir tadı yok. Bence dönemsel bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor yerken. Bergamotlu yedik mesela senle. Yazın yemiştik onu. Şimdi yok mesela. Servis etmiyorlar. İkisi de güzel bir şey oldu, uyum yakaladı. Bir de bu sokak çok güzel bir sokak. Kalabalık farkındaysanız çok ses geliyor. Öğle saatlerinde daha kalabalık oluyor. Yan tarafta bir tane çok güzel mezeci var. Orayı Adı da da meze. tavsiye ediyorlar. Aynen. Bir de hava çok güzel bugün şansımıza değil mi? Bizim hep şansımızda seninle böyle oluyor. Evet. Bunu dedik, şimdi akşama yağmur yağar. Yo, full güneşi gösteriyor. İstanbul çok kötüymüş hava. Biz bunu bitiriyoruz. Dolaşmaya devam. Yetmez. Yetmez ama evet. Eskiden bizim ülkemizde de bolca olurdu hatırlarsanız. Dergilerle beraber eşantiyon verirlerdi. Ama Yunanistan'da neredeyse bütün dergilerle bir eşantiyon veriyorlar. Gösterelim size istiyoruz. Şöyle Mesela. Estée Lauder'ın böyle şeyi. hatta şurada bir Michael Schumacher'ın F2001 kaskı var. Senna'nın aracı var. Bu şekilde. Enteresan. Değil mi? Eskiden bize de böyleydi. Öyle. Ama işte artık kalmadı. Eskiden Çok bir güzel CD, şeyler veriyorlardı. bilgisayar dergileri CD verirdi biliyor musun? Öyle yani ben İçinde bilgisayar oyunlar dergisi olurdu. almıyordum ama evet kesin veriyorlardır. Sen daha yeni doğmuştun. 92-93. Teşekkürler. Bu arada bak, her yerde bir şov var. Futbol topuyla orada şov yapıyor adam. Güzel ama. Yeteneksizsiniz, Athens. Atina Lezzet Rehberi'nin son durağında Barbunaki'ye geldik. Burası tipik bir Yunan lokantası. Yunan yemekleri var. Önümüzde bir Grek salat var. Birazdan barbunya balığımız geliyor. Aynı zamanda orzomuz geliyor. Güzel bir arpa şehriyeli, Karides. karidesli güzel bir tabağımız geliyor. Bir de midemiz geliyor. Biraz şehirde yürüdük, dolaştık. Biraz yorulduk bu arada. Sabahın erken saatlerinden beri yemek yiyince bir de bayağı bir yerdeymişiz. 7-8 farklı yerde. Evet. Çok ciddi bir tempoda gitmişiz. Güzel geçti ama. Tülin uyuklamaya başladı Tülin. Dışarıda olmak bence yordu bizi. Tabi. Bir de yemek yiyoruz. Bulunduğumuz yer aslında buranın en pahalı muhitlerinden biri. Etrafımızda da çok güzel restoranlar var. Mesela Oikeo diye bir yer var. Queen Bee Athens var. Zurbaran var. Queen Bee kahvaltıcı değil mi? Orayı çok Evet. paylaşıyorlar ya. Evet, Bir- aynen. Biz sonrakinde gidelim oraya. Şöyle bir şey var. Diyecekler ki buraya gitmemişler, şuraya gitmemişler. Ya Nasıl Atina'daki gidelim? Atina'da listemde herhalde 700 tane falan restoran var. Yani bunları bitirme şansı zaten yok. Ama biz böyle en beğendiklerimizi ve buranın en çok sevilenlerini göstermek istedik bu videoda. Bir sonraki bir video daha gelecek. O da sürpriz olsun. Bir takipçimle beraber yarın çekeceğiz onu da. Şehrini gezdir konsepti çekeceğiz. Burada oturuyor kendisi uzun zamandır. Dolayısıyla onunla birazcık daha böyle klasik Yunan lokantaları üzerine gideceğiz. Burada birazcık daha yeni nesille gezdik değil mi? Evet, daha böyle bilinen yerler. Bilinen, yeni Ya açılmış. şöyle aslında bilinen değil de Atina'ya ilk defa gelecek birinin nokta atışı böyle gideceği yerler. Liste hazır, gelsin, gezsin, dönsün. Öyle değil mi? Aynen öyle. Çok güzel olur. Şimdi biz yemekleri beklerken bir yandan da size
bazı yerleri de özetlemek istiyorum. Çünkü daha öncesinde gittiğimiz ve akşamları aslında çekim yapmanın müsait olmadığı mekanlar var. Mesela Milos. Milos çok güzel bir restoran, balık restoranı. Buranın en pahalı lokantalarından biri. Bizim de bugüne kadar en pahalı ödediğimiz fiyat oradaydı. 200 Ama euronun güzeldi. üzerindeydi. Evet. Niye gülüyorsun? Çünkü oradaki amca bana çok şey yapıyor da. Şöyle. Evet, birazcık tülinle haşır neşir olmuştu. Ama güzel Beni bir çok deneyimdi. sevmişti amca. Çok böyle ya 60 yaşında falan vardı herhalde Vardı. değil mi? Evet. Daha fazla vardı bence. Sipariş veriyorum mesela good choice falan. Ama güzel, keyifli bir yerde. Taze balık satıyorlar onlar da. Şef Evet, çok restoranı güzel. gene, onu da söylemekte fayda var. Aynı zamanda New York'ta ve Dubai'de ve Londra'da onların ayrı şubeleri de var. Bir de bir akşam gittiğimiz ve müzikli, yani şarkılı bir şey vardı ama böyle yeni nesil müzik Ay çok yapıyorlar. keyifli bir yerdi ama. Gecko diye bir yer. Orası da yine bizim Yunanistan'daki arkadaşlarımızın tavsiye ettiği çok güzel bir yer. Onu da tavsiye ederiz. Ben böyle birkaç tane önceden çektiğim görüntülerden de buraya eklemiş olurum. En azından fikir sahibi olmuş olursunuz. Geldi midemiz. We can take it here. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Mutlaka kokteyl barlara da gitmeniz gerekiyor. The Clumsys buranın önemli kokteyl barlarından biri. Aynı zamanda Baba Room. O da gene 50 Best bara giren güzel yerlerden biri. Bir de The Line diye bir yer var. Biz hatta dün akşam geldik buraya. Atina'da dünya sıralamasında 8. sıraya girdi The Line. Ben size hani en azından isimlerini söylemiş olayım. Geldiğiniz zaman hangisine gitmek isterseniz onlara gidebilirsiniz. Başlayalım. Salata çok iyi duruyor. Salata evet çok güzel duruyor. Tam bir Grek salat. Kapari, biber, mor soğan, salatalık. Ve tabii ki feta cheese. Olmazsa olmaz. Çok fazla motosiklet kullanıyorlar. Her köşede bir motosiklet var. Tüm mekanlar böyle gürültülü ama hep yol kenarında çünkü. Midye yedikçe en sonunda bir sosu var. Onun içinde ekmek söyledik. Burada ekmek her yerde neredeyse, bütün restoranlarda paralı olarak satılıyor. Yani siz sipariş verirseniz geliyor, yoksa gelmiyor. Hatta limonlu bir sos var. Çok güzel. Ben bu feta cheese'i beğenmedim ama. Neyi beğenmedin? Feta cheese'de. Niye? Aynı beyaz, kuru beyaz peynir gibi değil mi? Bir daha bakayım tadına. Evet, yağsız beyaz peynir gibi. Biraz daha iyi olabilirmiş, doğru söylüyorsun. Peki, bu seyahatte seni en çok etkileyen yer neresi oldu? Ben tabii ki de. Değil mi? Bilmiyorum, orayı seviyorum ben ya. Birdman de güzeldi. Birdman de çok güzel. Orası çok keyifli oturmak için. Ben ikisini de çok seviyorum. İkisi de güzel. Yine yolumuz Japonya'ya düşüyor farkındaysan. Evet. Bunlar Tüm yollar Japonya'ya çıkıyor. Japon restoranı olduğu için çok iyiler. Bilmiyorum gider miyiz? Beni götürecek misin? Götür canım, götür. Seni götürmek isterim ama o kadar uzun süre İstanbul'dan ayrı kalabilir miyiz emin değilim. Nasıl yani? Kedimiz var. Birimizden biri kediye sahip çıkmalı. Ne demek istiyorsun? Birimizden biri sahip çıkmalı. Ben de hani ikimiz öyle ayrılmayalım diyorsun sandım. Ha, yok, ben kedimizi düşünüyorum şu an. Beraber çok gezmek isterim. Ha? En az 15 gün kalmamız lazım. Sen muhtemelen ben dönmek istiyorum dersin. O yüzden Yok 15 gün zaten benim için genel olarak başka bir yerde kalmak için çok uzun. ben kalırım ya. Amerika'da kalırım Yani mesela. Amerika'da ben de kalırım canım. Öyle evde ben de kalırım. Japonya'da küçücük otel odasında kalmam tabii ki. Evet, bir gün alışveriş yaparız. Bir gün yemek yeriz. Bir gün gezeriz. Bu döngüyü 15 gün boyunca Bunu devam Amerika ederiz. için mi diyorsun? Evet aynen. Amerika'da her Aynen. şey yaparız ya. Orada vakit çabuk geçer zaten. Çok çabuk bitiyor ya hakikaten. Ama Bir de yapacak çok şey var orada ya. Mesela Gerçekten. burada 15 gün geçiremeyiz muhtemelen. Çünkü şöyle bir şey var. Burası bizim ülkemize de çok benziyor. Mesela her sokak, mesela burası Nişantaşı gibi aslında. Teşvikiye Evet. Mahallesi'ndeymişiz gibi. Aynen çok benziyor gerçekten küçük sokağa Dolayısıyla falan. bizi etkileyen bir şey yok ama Amerika'da görmediğimiz bir ortam var ya, Tabii. o yüzden çok daha etkiliyor. Ben bir şey daha söyleyeceğim mesela. İstanbul'dan Atina'ya uçuş 55 dakika. Yani İzmir'e gitmek gibi bir şey aslında. Dolayısıyla yakın destinasyonda gidilebilecek en iyi başkentlerden biri. Hatta en yakını diyelim. Restoran anlamında, gezme anlamında sizi çok doyuracak bir yer. Biraz da araba kiralayıp etrafta gezme şansınız varsa Atina'nın çevresinde aslında çok güzel yerler var. Tabii ki biliyor olmak lazım. Birazcık dolaşmak lazım, zaman Bunun harcamak için lazım. 3. 4. sefer bence. Evet, yani bir merkezde ve 2-3 kere geçirmeniz gerekiyor. Evet. Bu videoda size güzel rehberlik yapar diye düşünüyorum. Benim bu ikinci gelişim mesela. Evet. Geçen geldiğimde de biz kaç günlük gelmiştik? 2 Geçen gün geldiğinde müydü? bir 3 gün kalmıştık. 3 gün. Çok dolu dolu geçmişti o da ya. Hiç. Çok gezdik ama orada da. Bugün de mesela öyle çok dolu dolu geçti. Evet. Bayağı bir yere gittik ama şöyle söyleyeyim, biz daha önceki geldiğimizde benim Instagram hesabım için çekim yapmıştık. Özellikle Instagram'daki paylaşımlara dikkat ederseniz, Instagram'daki paylaşımlardan çok fazla geri dönüşüm almıştım. İnsanlar gelip, deneyip onaylamışlardı. Mesela bu videoda görmediğiniz bir sürü yere gitmiştik orada da. Yine bir Evet. kahvecimiz vardı ki orada çok güzel helva satıyorlardı. Onu özellikle belirtebilirim.
Bir tane ıstakozlu sandviç yapıyorlardı ki havyarlı. Yediğimiz en pahalı sandviçlerden biriydi ama gene Türkiye'ye ortalama bakarsanız daha uygundu. Barbunyamız da geldi. Buranın imza tabaklarından biri. Geldiğiniz zaman mutlaka balık yemeniz lazım. Ya sardalya ya barbunya. Bunu biz kızartma da tercih edebilirdik ama ızgara tercih ettik. Buyurun. Tam dinleyelim. mevsimi, bunu tavsiye ediyorum dedi. Evet. Zaten geldiğiniz zaman balık neler var onları söylüyorlar. Evet. Taze balık. Bir de tabii ki buraya mutlaka rezervasyon yaptırmanız lazım. Ben de buraya gelmeden önce gün içinde rezervasyon yaptım. Çok Ama basit internetten yapılıyor. yapılıyor değil mi? Google Maps'ten direkt yapılabiliyor. 5 dakika sürmedi yani öyle söyleyeyim. Ama yeter ki yer bulun. Atina'da 7 farklı noktada restoranları varmış. Öyle mi? Evet. Ve Yunanistan'ın tamamında 8 farklı noktada varız dediler. Yalnız balık deniz kokuyor. Farkında mısın? Evet. Çok güzel. Çok taze. Ben sardalyayı yiyemiyorum mesela Yunan'da. Tam temizlemiyorlar sardalyayı. Bu temizlenmiş. Taze balıkları temizlemiyorlar genelde. Bu temizlenmiş ya bayağı. Zeytin çok güzel. Çekirdekli mi? Sen bence orzo yiyeceksin. Evet, kendimi ona saklıyorum. Ben farkındayım zaten. Diğerlerine dokunmuyorsun. Kerevizin tek yakıştığı şey olabilir. Evet ya gerçekten midyeyle kereviz çok güzel oluyor. Çok enteresan değil mi? Diğer şeylerde böyle bir hani bu olmasa da olur falan dersin ama. Hemen şu suyunu bir duş aldırayım şuna. Ben yine mamos içiyorum bu arada. Son tabağımız gelmeden önce birazcık yorum okuyalım mı? Okuyalım. Ben sana gelen yorumları okumak istiyorum özellikle. Bakalım neler yazmışlar. Ben de hiç okumamış gibi davranayım. Ama genel benim hobim Onur'a yazılan şeyleri okumak. Hepsini tek tek okuyorum. Tülin Hanım'la yine programlara devam etmenizi umuyoruz. Böyle çok keyifli oldu. Mutluluğunuz daim olsun. Funda Kurt, Teşekkür ederim. Seda Meda, eşiniz çok zarif ve mütevazi, harikasınız. Tülin Hanım'la birlikte videolar çok daha samimi ve keyifli bir enerji olmuş. Bu yeni konseptiniz gerçekten çok güzel olmuş. İşlerinizi de yansıtıyor. Teşekkür ederiz. Eski bir takipçiniz olarak eşinizle beraber çok uyumlusunuz ve beraber harika içerikler yapacağınıza şüphemiz yok. Tekrardan başarılar diliyorum demişsiniz. Teşekkür ederiz. Mutluluğunuz daim olsun demişler. Sıkıcı değilsiniz, çok samimi ve hoşsunuz demişler. Çok tatlısınız, eşinizi daha çok görmek isterim demiş Hande Hanım. Gördünüz en sonunda. Tekrardan. Zor oldu ikna etmesi. Karın tokluğuna çalışıyorum arkadaşlar. Ne güzel işte. Neyse güzel. Eşiniz videoya gerçekten güzellik katmış. Bundan sonraki çekimleri birlikte yapın. İsmail Kahraman. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bir de hanımefendiler zaten böyle destek veriyor hanımlara ama erkeklerden de bu yorumları almak çok önemli bence. Kesinlikle. Değil mi? Bu Çünkü arada- genelde hani erkekler bu tarz yorumlar yapmaz ya. Evet. Çok teşekkür ediyorum herkese. Tülin'le beraber bu arada hem Amsterdam videosu hem de Alexandropoli videosu yaptık. Onları da mutlaka kanalda izleyin. Ama tek hazırlıklı olduğum video buydu emin olun. Çünkü diğerlerine biraz şeye geldim. Ketenpele mi derler ona ne derler? ne diyorlar ona? Bir şey derler. Bilmiyorum. Kumpasa geldim. Amsterdam'da belki çekeriz dedi. Şeyde Alexandropoli'de ben denize gidecektim. Hadi neyse ben de geleyim dedim. Sen de gel dediğin için daha doğrusu. Bu ilk planlı videomuz aslında. Doğru. İlk planlı videomuz oldu ama güzel oldu bence. Bak birisi demiş ki Şükrü Dokuyan, büyük usta Neşet Ertaş'ın bir sözü var. Aşkından koşan yorulmaz diyor. Oo, O bakımdan Onur kardeşim, eşiniz de siz de öyle koşuyorsunuz. çok Allah güzel. daim etsin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok güzel. Öncelikle Tülin Hanım gerçekten çok doğal ve çok samimi. Öyledir kendisi. Çok aşırı fazla da. Biraz fazla samimi. Sizlere... Niye öyle diyorsun? Hayır. Samimiyim ama aynı zamanda çok net bir insan olduğum için bazen çok yanlış anlaşılabiliyorum. Sanırım videolara çıkmamamdaki şey bu. Olmadığım biriymiş gibi hiçbir zaman olamıyorum çünkü. Tülin çok tatlısın ve çok doğal. Lütfen videolara devam et ve gücünü eşinden alan beyler daima parlayacaksınız demişler. Doğru söylemişler. Teşekkür ederiz. Evet. Bu kadar yorum yeterli bence. Çok fazla var. Ama orzomuz Evet. gelmedi hala nedense. Uzun süredir pişiyor içeride. Bu arada bütün masalar doldu ve hepsi rezervasyonlu olduğu için bizim burada 1,5 saatimiz var. Ama herhalde getirirler ya. Kendileri bilir. Ben onu yemeden, o orzoyu yemeden kalkmam burada. Niye öyle dedin ki? Daha çok olmadı ki sipariş vereli. Doğru. Yarım saat falan oldu. Orzomuz geldi. Bu güzel arpa şehriye. Şöyle bir karıştırıyorum. Of. Karidesli. Bak karidesli ayıklanmamış farkındaysan. O da taze olduğunu gösteriyor gene. Nasıl? Gördün mü daha bakmadın ki? İşte şunlar ayıklanmamış olduğunu gösteriyor. Temizlenmemiş. Nasıl yani? Önce şuraya bakman gerekmiyor mu sırtında? Temizlenmiş Sırtı işte. temizlenmiş. Başını falan bırakıyorlar ya, kuyruklarını bırakıyorlar ya, o yüzden O söylüyorum temiz... sana. Donuk bir ürün değil yani. Ha tabii ki. Ama benim kastettiğim bu değildi ki hayatım. Anladım. Arkası kirli oluyor Evet seninkinde. neyse bu benim oldu zaten şu an. O benim çatalıma bırakmak istemedi. O kaderi sende, Çatalıma takıldı. kaderi senin olmakmış onun. Bu senin ne kadar çok şey var içinde bak. Kaç Biraz- tane karides var? Büyük porsiyon. Bayağı. Bayağı 1, var. 2, 3, 4, 5, 6. Ama böyle jumbo. Ki buranın jumbosuyla bizim jumbomuz farklı. Bizde jumbo diye sattıkları aslında burada normal satılanlar. Burada öyle bir şey yoktu ki zaten değil mi? Belirtmiyordu menüde. Belirtmiyor.
Buna karabiber lazım bence, var mı? Karabiber lazım, tuz lazım. Tuzu Aa, eksik çünkü. Gerçekten mi? Evet. Ben şöyle bir ayarlama yapıyorum, merak etme. Tüm her şey kontrolüm altında. Karidesi pişirdikleri suyla pişirmişler makarnayı da Evet. direkt, değil mi? Orzoyu. Aynen öyle. Yani biraz deniz kokuyor. Karabiberimiz Bence de. ben bunda biraz daha parmesanla bağlanmasını beklerdim. Ama tadı güzel. Domates sosu güzel. Bir karabiberle daha güzel oldu bu ara. Aynen. Karidesin de tadına bakıyorum. Bence karabibersiz çok raw değildi hatta. İşte bazı şeyler istiyor bayağı ya. O tadı istiyor. Direkt fark ettiriyor değil mi? Evet. Taptaze. Taptaze. Her sokakta bir çalgıcı var mutlaka. Hatırlıyorsun değil mi? Alexandropoli'de bu şekilde bir çalgıcıyla karşılaştı. Daha doğrusu kemancıydı. Keman çalıyordu. Adam beni tanıdı, ben adamı tanıdım. Barcelona'da karşılaşmıştık daha önce. Ve benim Türk olduğumu söyleyince Sezen Aksu çalmıştı adam. O çaldığı şeyi hatırladı. Sen video çekmiştin. Video Onu çekmiştim, video paylaşmıştım. Adam da görmüş daha sonradan. Bulgar vatandaşı. Çok Komik de. enteresan ya. Dünya küçük. Sen Onlar da Barcelona'da geziyorlar full herhalde. katedralin yanında gördüğün adamı bir de Alexandropoli'de gör. Ben bu tabaklar içinde en çok orzoyu sevdim. Bence her şey iyiydi ya. Her şey taptaze ama ben balığı daha iyi beklerdim. Aa. Evet. Balığı çok memnun kalmadım. Balığın Ama cinsinden bugün kaynaklı. fresh dedi. Fresh. Okey ama ben balıktan memnun kalmadım. Benim sevdiğim barbun bu değil. Cins Nasıl? olarak belki farklı biraz daha. Bunun cinsi farklı. Bizim yediklerimiz daha güzel. Bana göre barbun genel olarak ağır bir balık. Fethiye Kokusu dediklerim, ağır. Fethiye dediklerim çok güzel mesela. Ben şeyciyim. Küçük Çinekop. balık. Çinekop mu? Ben çinekop severim. Ben kalkan. Kalkan seviyorum. M, Kalkan N, da M. bana ağır geliyor. Mart, Nisan, Mayıs en güzel zaman. Öyle mi? Tabii o zaman. Bana çok ağır geliyor o da. Yağlı balık. Çok yağlı. Düğmeleri yani yağlıdır. Ve onlara ama işte kolajen var onda. O herkesin seveceği bir balık değil Evet. mesela. Bana çok yağlı geliyor gerçekten. Yağlı. Senin en çok sevdiğin balık ne? Sen Aa, balık burcu. Sıralamamı yapıyorum. Yap Orzo bakalım. benim için 1 numara. Salata 2 numara. Bu 3'e gidiyor. bence salata bu listeye girmez zaten. Balık 4'e koyarım mesela. Balık normal bir etti. Yani hiçbir barbun tadı aldığım bir balık değil. Allah, bence o kadar değil ya. Bir tek- Sen yoruldun. Güzel pişirmişler. Yani damak evet yorulmuş olabilir damağım. Senin hayır şeyden dolayı oldu. Tavuğu çok seviyor. Çok lezzetliydi bence. Aşırı. Hatta keşke onu en sona bıraksaydık. Çünkü Ya, bilemiyoruz şeyler işte. de karıştı ya. Mesela çok çikolatalı bir tatlıdan sonra meyveli bir tatlı sana bu ne ya falan dedirtir ya. Şu an sende öyle bir şey yaşanıyor. Yaşanıyor. Çünkü bunlar hafif yemekler yani. Diğeri ama çok kızartma, yoğun yağlı, yoğun baharatlı, sarımsaklı Ama çok iyiydi. ve çok lezzetli ve çok tuzluydu hepsi. Kızartma ve şey olduğu için. Bir tık tuzlu yedik bugün. Aynen. Dolayısıyla bunların sana bence öyle gelmesi çok normal. Ama benim dediğim gibi bu kesinlikle parmesanla bağlansa böyle biraz daha yoğun olsa daha güzel olacak bir şey. Sadece domates soslu yiyorsunuz. Normalde orzolar öyle yapılmaz mı zaten? Ben öyle hayal etmiştim yani. Evet birazcık Değil mi? Hep koyarlar bağlamak için. parmesan eksik. Adisyonumuz geldi. Bu arada adisyonla beraber küçük bir tatlı ikramları oluyor. İrmik tatlısı ve aynı zamanda güzel bir Mozaik. mozaik pasta. Aynen. Ben şimdi hesabı tabii ki Yunanca geldiği için Türkçe'ye çevrilmiş halde size okuyacağım. Yunan salatası 11.90, ekmek 5 euro, midye tencereyle beraber geldi 500 gram 18,5 euro, ızgara barbunyamız 22 euro, karidesli orzomuz 26 euro, 1 litre suyumuz var 3,5, Yunan birası var 4,5 ve tatlılar ikram olarak geldi. Toplamda 85,91 euro bahşişte bırakmışız. 94,50 ile buradan çıkıyoruz. Evet. Yani bu tarzda bir yemek yediğin zaman 4000-4500 lira seviyesinde Türkiye'de ödediğini farz et. Değer mi? Midye, barbunya, Değer. bir de Taze balık olunca zaten çok pahalı oluyor bizde. doğru. Yani zaten fiyat algım yok ki benim. Bu iyidir diyorum ama Yani 85 euro normal. Bir akşam yemeği 2 kişi. Çok büyük bir alkol yok gerçi. Bir tane bira var ama gene de zaten içki çok fazla para tutmuyor burada. Yemekler tutuyor aslında. tabii şarap tutuyor. Şarap söyleyince tutuyor. Ama bence Yunanistan'da işin içine taze balık girince çok artıyor. Pahalı oluyor. Doğru. Bir de burada işte midye pahalı. Tabii o da sezonluk sonuçta. Her zaman yapmıyorlar. Tabii. Ama yok ya sezonluk midyeler o kadar şey olmuyor. Kum midyesi falan yiyorduk ya biz hep yakalayamadık gerçi onu bir kez yakalayabildik. Çok Yunanistan'da aşırı değildi sanki. şeyde Alexandropoli'de yediğimiz çok Evet güzeldi. çok güzel oluyor. Evet şunun tadına da bakalım. İrmik helvası. Ertesi Soğuk. güne kalan Aynen. Soğuk donar ya öyle. suyla yapılmış. Hiç sevmem. Tereyağısı Siz az. arkadaşlar tatlıyı bırakın. Bu işi bırakın. Ha, bu güzel.
Çikolatalı şeylerde başarılılar ama bu tarz tatlılarda değil mi? Öyle. Yok yani. Ama lokal pastanelerin o gofretleri falan çok güzel mesela Gofretler çikolatalı. çocukluğumuzdaki gibi çünkü. Aynen. Bazı şeyler güzel yapıyorlar. Mesela Kavala'daki Marantidis Pastanesi'nin profiterolü üzerine tanımam. Ama çikolatalılar zaten güzel. Evet. Şeyler kötü, şerbetliler kötü. Evet, şerbetliler biz daha iyi yapıyoruz. Evet. Hem baklavayı hem şekerpareyi. Bu mozaik güzel bu arada. Mozaik güzel. Hadi ye bunu da ye. Yiyeyim mi? Ye. Tamam, ben onu yiyeceğim. Peki o zaman Atina Lezzet Rehberi'nin sonuna geldik. Bu ilk videomuzdu. Umarız keyif almışsınızdır. Biz çok keyif aldık. Birazcık da yorulduk. Yalan yok. Uzun zamandır Güzeldi ama. güzel. Seninle beraber her şey güzel oluyor. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Bunu laf olsun diye söylemiyorum gerçekten. İyi ki varsın. Sevindim. Evet. Teşekkür ederim. Ve güzel videoya sizlere de ortak ettiğimiz için çok mutluyuz. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz hem Tülin Hanım'ın hem de benim hatırıma beğen butonuna basmayı unutmayın. Evet. Bu videoya 10.000 beğeni gelirse Normalde kaç bin beğenilerin? işte Görünüyor mu o? 3.000, Ben 4.000 dikkat gözüküyor. etmemişim. Ha, 10 4.000. bin 10.000 beğeni gelirse Madrid rehberi çekiyor muyuz? çekeriz. Ha? Normalde de sanki 10 bin gelmese çekmez miyiz? Çekmeyeceğim. Öyle mi diyorsun? Tabii o zaman çekmeyeceğim. 10.000 beğeni gelirse çekerim. Çekelim. Vallahi Madrid'e Tamam. giderim ben yine Şu an ya. izleyen herkes bir durursun. Bir beğen butonuna bassınlar. Bakalım Bir 10 bin olsun be. 10.000 olsun be. Ayrıca beni destekleyen yorumlar yapan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten herkes çok güzel yorumlar yapmıştı çünkü. Çok çok teşekkür ediyorum. Tülin hepsini detaylı okuyor. Ben de okuyorum, merak etmeyin. Bütün sorulara, bütün her şeye ben cevap veriyorum bu arada. Onu da özellikle belirttim. 10.000 beğeni gelmesi durumunda hemen direkt Madrid uçak biletini alıyoruz. Alırız. Madrid'de de çok güzel yerler var. Bak çok güzel rehber gelir. Çok yaşamak için de çok güzel bir yerde işte. Evet. Hayırlısı. Hayırlısı ilerleyen neden zamanda. olmasın? Belki ileride. Peki o zaman önümüzdeki hafta Perşembe saat 19'da yeni bir videoyla Tülinsiz olacak ama olsun. Ben yokum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.